Değerli meslektaşlarımız, VetChange, kedi ve köpeklerde rutin biyokimyasal parametrelerin yorumlanması konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek pet gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarında devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün doçent doktor Şükrü Değirmençay hocamızın sunumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Muhammed Bey hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendim tanıtayım biraz. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda doçent doktor olarak çalışmaktayım. Nasip olursa bugün sizlere kedi köpeklerde rutin olarak kullandığımız biyokimyasal parametrelerin yorumlanması hakkında bir bilgilendirme yapacağım. Bir bismillah diyelim, hadi başlayalım. Önce bir soruyla başlayayım. Genel olarak hep ben soruyla başlarım. Zaten öğrencilerim bilirler. Biz bu serum biyokimyasal parametreleri niçin bakıyoruz? Maksadımız ne? Herhalde ki düzeylerindeki artış veya azalış bizlere bazı ipuçları verecektir herhalde ki, değil mi? Yoksa boşuna bakmıyoruz herhalde. Ne demiş bakın, organların fonksiyonları hakkında, metabolik süreçler hakkında veya altta yatan potansiyel hastalıklar hakkında bakmış olduğumuz biyokimyasal parametreler bizlere bilgi veriyor. Ne demek organın bir fonksiyonu? Yani kandaki azalan veya artan parametreler bir bilgi mi veriyor? Evet. Örneğin enzimler, değil mi? Normalde karaciğerde bulunan bir enzim hücrede bulunur. Hücrenin içindedir genellikle, sitoplazmasında, mitokondrisinde veya membranında. Bir hasar durumunda hücrede olması gereken bu enzim eğer kana geçerse, ben de kan alıp baktığımda bunun düzeyini yüksek gördüğümde ne diyeceğim? Allah Allah, bir hasar var demek ki. Kanda düzey yükselmiş diyeceğim, değil mi? Veya vücutta metabolizma sonucunda açığa çıkan bazı parametrelerim var, değil mi? Bazı ürünlerim var. Total protein, albümin, bilirubin gibi. Eğer bunlar hakkında da düzeylerine baktığım zaman eğer bir yükselme veya azalma varsa bunlar bana hep bilgi verecek. Ben de bu değerleri ne yapacağım? Bakın, yorumlayacağım. Elbette ki yorumlarken normal aralıklarına hakim olmam gerekiyor. Türler arasındaki farklılıkları da bilmem gerekiyor. Mesleğimizin bir dezavantajıdır, değil mi? Yani tek bir insan mesela, orada da hani pediatri, geriatri diye ayırıyorlar. Ama bizim hekimliğimizde tür sayımız çok fazla olduğundan dolayı türler arasında da farklılıklar olabiliyor. Enzim eksiklikleri olabiliyor. Buna bağlı olarak birindeki yükseklik anlamlıyken diğer türde çok fazla yükselmiyor mesela, değil mi? Bunların hepsini bilmem gerekiyor. Bu bakmış olduğum serum biyokimyasal parametreleri ile birlikte ben hep yorumlamaya çalışıyorum. Elde edilen bulguları yorumlayarak bakın nereye gideceğim? Tanıya gideceğim. Değil mi? Var olan hastalığın eğer tanısını koyduysam tedavisine başlayacağım, değil mi? Evet, tedavisine başladım. Peki izleyin bakayım bir. Yapmış olduğum tedavi işe yarıyor mu? Var mı böyle mesela bildiğiniz tedaviyi, prognozunu belirten, yapmış olduğunuz tedavinin iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor onu bildiğimiz. Örneğin enfeksiyöz ve inflamatuar bir hastalıksa köpeklerde çok fazla baktığımız bir protein var, değil mi? CRP dediğimiz C-reaktif protein. Örneğin tedavinin başlangıcında hastalığın şiddetiyle doğru orantılı olarak yüksek olan CRP, eğer tedavim doğruysa, uygulama sıklığım, kullandığım ilaç hepsi doğruysa, tanım da doğruysa, yüksek olan bu CRP'nin zamanla düştüğünü göreceğim. Bakın, kan alıp belli aralıklarla düzeyine baktığım bu parametreler bana hastalığı izleme imkanı da verdi. Veya bana prognoz imkanını da sağlayacak, değil mi? Bakacağım düzeyler çok yüksek. Diyeceğim ki hayır ya, kötü bir prognoz var diyeceğim. Çok kötü. Veya tedaviyi izlerken iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Yüksek olan CRP daha da yükseğe doğru gidiyorsa ya benim bir tedavimde yanlışlık var. Hayır, tanım da doğru, tedavim de doğruysa o zaman hasta tedaviye cevap vermiyor diyeceğim, değil mi? O zaman da prognozumu kötü olarak addedeceğim. Peki bizler genel olarak nelere bakıyoruz? Evet, kan alıyoruz. Kanda belli şeylerin düzeyine bakıyoruz, değil mi? Neymiş bakın bunlar? Genel olarak biz enzimlere bakıyoruz, doğru mu? Örnek verebilir misiniz? Keşke şu an hani sizlerin de mesajını görmüş olsam. Sanki duyar gibiyim herhalde. Herkesin bildiği ALT'yi, AST'yi, ALP'yi diyebildiniz herhalde. Evet. Metabolitlere bakıyorum, değil mi? Ne demek metabolit? Duyunca aklınıza neyi çağrıştırıyor?
herhalde ki metabolizma sonucunda açığa çıkan şeyleri aklınıza getiriyorsunuz. Doğru mu? Ne gibi mesela? Bilirubin gibi veya karaciğerin ürettiği safra asiti gibi, albümin, globulin gibi proteinlerin düzeyine bakıyorum. Veya minerallerde mi çok fazla baktığım kalsiyum, fosfor gibi ve hekimliğimizde de çok önemli bir yerden bakın hormonlara da bakıyorum. Örneğin T4, T3 değil mi? Bir kortizol gibi. Aynı zamanda vitaminlere de bakıyorum. Biraz hızlı ilerleyeyim. Bakın enzimler dedim. Enzimler genel olarak bizim yapmış olduğumuz arkadaşlar analizlerin yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Ve bu amaçla da bakın biz nelere bakıyoruz? CK dediğimiz açılımını biliyorsunuz. Kreatinin kinaz değil mi? ALT, AST, LDH, ALP ve GGT gibi dahası da var. Metabolitler ise söylediğim gibi bakın aslında çok fazlasını oluşturuyor. Total analizlerin yaklaşık %60'ını oluşturuyor ve bakmış olduğum parametreler dediğim gibi bilirubin var. Bakın neyi saymamışız? Amonyak, bun, kolesterol, kreatinin değil mi? Mesela bir böbrek profili görmek istediğim zaman hemen ilk aklıma ne geliyor mesela? Bir üre kreatin fosfor bakalım diyorum. Doğru mu? Evet geçelim. Başka nelere bakıyoruz? Bakın minerallere bakıyoruz. Örnek olarak kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum. Bakın potasyum önemlidir. Bilmek gerekir değil mi? Genelde de biz bu parametrelerin düzeylerine mineral olarak bakıyoruz. En son ise hormonlar ve vitaminlerin düzeylerine bakma imkanımız var. Özellikle tiroid hormonları önemlidir burada. Peki biz bu analizleri yapacağız ama tüplerimiz var çeşit çeşit. Farklı farklı içerikte antikoagulan içeriyorlar veya içermiyorlar. Bunları biz bilelim değil mi? Yani bizim için önemli herhalde ki hangi analizi hangi tüpten yapacağız. Örneğin bakın sol tarafta görmüş olduğunuz yeşil tüp değil mi? İçerisinde heparin bulunuyor. Ne demek heparin? Bakın antikoagülan değil mi? Demek ki ben bu tüpün içerisine kanı koyuyorsam ve genelde de bu tarz tüplerin içerisine kanı koyduğum zaman ne yaparız arkadaşlar? Yavaş bir şekilde 5 ila 10 defa olacak şekilde alt üst yaparız ki amacımız kanın bu antikoagülan maddeye temas etmesini sağlamaktır. Böylelikle kanın ben pıhtılaşmasını istemiyorum. Bakın ben heparin tüpte genelde hangi analizleri yaparım? Aklınıza hemen bu gelsin. Heparin tüpten genelde kan gazı analizi yapıyoruz. Devam edelim. Tekrar en çok kullandığım bakın başka bir antikoagülan tüp. Mor kapaklı olarak bildiğiniz. İçerisinde ne var bakın? Et de var. Genelde hemogram yapmak istediğim zaman bu tüpe ben kan alırım. Doğru mu? Sağ tarafta mavi kapaklı tüp. Bakın ne yazıyor? Sitrat yazıyor. Eğer ben sitratlı tüpe kanı alırsam böyle bir kan örneğinde ben genelde nelere bakacağım? Pıhtılaşma faktörleri dediniz. Evet duyar gibiyim. Gelelim en çok kullandığımız sarı kapaklı veya bakın kırmızı kapaklı da olabiliyor. Bunlar genelde boş antikoagülan içermiyorlar. Eğer ben bu tüplere kan örneklerimi alırsam beklediğim zaman veya santrifüj ettiğim zaman değil mi? Ne çıkıyor üstte? Sarı kapak veya kırmızı kapağı kan aldığım zaman santrifüj sonucu serum çıkıyor değil mi? Eğer unutursanız serumun S'si sarı kapağın S'si gençler buradan aklınıza gelebilir. Önemlidir. Çünkü genelde serum plazma farkı pek bilinmiyor. İleride ona da bahsedeceğim. Evet biz bu tüplere kan örneğini aldık. Aldık da niye alıyoruz ki? Çünkü bizim yapmış olduğumuz rutin biyokimyasal analizlerin çoğusu değil mi? Serum örneklerinde veya plazma örneklerinde bakılıyor. Aldıktan sonra ben bu kan örneğinde biyokimyada belli cihazları kullanıyorum değil mi? Sol tarafta görmüş olduğunuz sulu sistem, sağ tarafta ise kuru sistem dediğimiz biyokimya cihazları farklı farklı cihazlar da var. Bakın ben bu cihazları kullanarak istediğim biyokimyasal parametrenin sonucuna bakabiliyorum. Bazı parametrelerim de var. Böyle daha hani düşmedi. ELISA kiti anca almam gerekiyor ki ELISA kitiyle bakabileyim. Onlar da biliyorsunuz 48'lik veya 96'lık ELISA kitlerim var. İleride onlar da herhalde bireysel olarak üretilebilir. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi bir serum dedim, bir plazma dedim. Niçin önemli? Serum ne, plazma ne? Biraz o farklara değinelim. Şimdi serum dediğim yapıyı elde edebilmek için ben kanı pıhtılaşmasını istemiyorum. Pıhtılaşsın istiyorum. Kanı onun için antikoagülan olmayan bir tüpe koydum. Bakın sarı kapaklı tüpe koydum. Ya bekletirim ya da santrifüj ederim. Bunun sonucunda üste çıkan sıvı nedir? Serumdur değil mi? Çünkü var olan kan hücreleri pıhtılaştı ve çöktü. O zaman tipik bir soru sürekli gelir. Serumda fibrinojen var mıdır arkadaşlar? Veya pıhtılaşma faktörlerine ben bakabilir miyim? Bakın pıhtılaşma faktörleri ne hangi tüpte bakarım demiştim? Sanki sitrat dediniz değil mi? Kanın pıhtılaşmasını istemediğim antikoagülanlı tüpte ben baktım. Neden? Bakın aşağıda kan hücreleri pıhtılaşmadı mı?
pıhtılaştıysa bu var olan kan hücrelerini kimler bir araya getirdi? Fibrinojen, koagülasyon faktörleri bakın bir araya geldi, çökeldi. Dolayısıyla üste çıkan serumda fibrinojen olur mu? Olmaz. Ben bu serum örneğinde koagülasyon faktörleri bakabilir miyim? Bakamam. Serum farkı herhalde ki anlaşıldı. Geçiyorum plazmaya. Plazma elde etmek istiyorsam içerisinde antikoagülan olan bir tüpe kan örneğimi alacağım. Santrifüj ettiğim zaman üste çıkan sıvıya ise ne diyorum bakın? Plazma diyorum değil mi? Peki aşağıdaki çökelen ne? Eritrositler. Bir üst tabakadakine bakın. Beyaz kan hücreleri değil mi? Ve plateletleri de içeriyor. Ve genelde biz bu beyaz kan hücresindeki bu hale şeklindeki tabakayı alıp biraz da plazma örneğinden alıp genelde viroloji laboratuvarına gönderip PCR analizinde kullanıyoruz değil mi? Var olan virüsler çünkü zorunlu hücre parazitleridir. Lökositlerin içine girecektir. Doğru mu? Oradan da bakabilirim ben. Dolayısıyla o lökosit tabakasından da virüsleri izole edebilirim. Plazma farkı anlaşıldı mı? Plazmada o zaman ben fibrinojen bakabilir miyim? Fibrinojen var mıdır? Vardır. Kan hücreleri pıhtılaşmadı ki sadece yer çekiminin etkisiyle aşağıya indi. Var olan plazmadan ben fibrinojen bakabilirim. Pıhtılaşma faktörü bakabilirim ama et dalıdan değil pıhtılaşma istiyorsak hangi kapaklı? Mavi kapak yani stratlı tüpten. Evet. Özetleyecek olursak bakın plazmadan fibrinojeni, koagülasyon faktörlerini çıkarttığım zaman açığa serum çıkıyor. Peki ben birçok rutin biyokimyasal analizi hangisinde yapıyorum gençler? Serumda mı plazmada mı? Herhalde ki serum dediniz değil mi? Birçok ben analizi serum örneklerinde yapıyorum. Bunlardan bahsettik zaten. Geçelim. Peki sorumun cevabına keşke evet ya böyle bir imkanım yok. Mesaj atamıyorsunuz. Niçin serum örneği? Yani niye ben et dalı bir tüpten kanı alsam da plazmadan baksam bakamaz mıyım yani? Bakayım. Bakın neymiş? Antikoagülanlar pek çok serum parametresinin ölçümünü değiştirebilirler mi? Çünkü hepinizin bildiği bir şey vardır değil mi? Eğer et dalı tüpe kan alırsak üstte plazma çıkar. Plazmadan kalsiyum bakılır mı? Bakılmaz. Niye? Çünkü et daha hani kalsiyumu bağlar. O zaman kalsiyumu ben plazmadan bakacak olsam düşük negatif sonuçlar bulmam gerekir değil mi? O zaman beni yanıltır. O zaman ne diyoruz bakın? Et dalı tüple aldığım plazma örneklerinde ben kalsiyum bakamam. Yanlış sonuç verir. Bakın ALP, kreatinikinaz, sorbitol dehidrogenaz, lipaz ve aminaz ölçümlerinde kullanılmaz. Ve burada da bir hususa dikkat edeyim gençler. Lütfen bakın kan alıyorsunuz ya. Mesela et dalı tüpe kan aldığınız zaman o tüpün üstünde bir çizgi var değil mi? Normalde biz kanı oraya kadar almamız gerekiyor. Bakın ne fazla alın kanı ne de az alın. Eğer az alırsanız ne olur? Bileniniz var mı? Et de fazla gelir değil mi? Fazla et de ne yapar biliyor musunuz? Konumuz değil ama biraz hematolojiye giriyor. Fazla et de bakın eritrositlerin büzülmesine neden olur. Bu sefer siz hemogram yaptığınız zaman hematokrit ve MCV değerleri yani eritrositlerin büyüklüğünü gösteren bu MCV değeri normalden çok daha düşük çıkacaktır. Ve fizyolojik olarak normalde mümkün olmayan MCHC yüksekliğini bulacaksınız bakın. Bu sizin kan alırken yapmış olduğunuz bir hataya bağlı oldu. Gördünüz mü? Nasıl sonuçlarınızı etkiledi? Onun için lütfen fazla ette olmasın. Bu da ne demek? Eğer bazen kedi geliyor, kan alamıyoruz, ne yapalım hocam? Tüplerde 3 cc veya 4 cc. O zaman onlar için pediatrik tüpler var değil mi? Daha az. O tüplere kan örneği alabilirsiniz. Bakın bu bilgi önemliydi. Bence notunuzu alın. Geçelim. Ve bu tüpte bakın eritrosit sedimentasyon oranı da azalıyor. Eğer uzun süreli de bekletirseniz toksik nötrofil görünümüne de neden oluyor. Hızlıca o zaman ben et dalı kan örneğinden tankam sayımı ve genelde histolojiye bakabilirim. Heparinli eğer tüpe kan aldıysam heparinden genelde kan gazı örnekleri bakarım. Eğer sitratlı tüpe kan aldıysam hani mavi kapaklıydı. Kan pıhtılaşma testlerine bakıyorum. Hem PTA, PTT, D-dimer gibi önemli. Ve genelde antikoagülansız tüpleri aldığım sarı kapak gibi bazen hani kırmızı içi boş da olabiliyor değil mi? Bunlara kan aldığım zaman üstte serum çıkacağından dolayı ben birçok kimyasal analizi, elektrolitleri, protein elektroforozisini, hormonları birçok şeyi serum örneğinde bakıyorum. Burası anlaşılmıştır herhalde değil mi? Niçin genelde serum örneğinden baktığım anlaşılmıştır. Bir sonraki slaytından itibaren örnekleri gönderirken nelere dikkat edeceğiz? Biraz onlardan bahsedelim. Bakın burası çok önemli. Yeni laboratuvarlar çıktı değil mi? Özel laboratuvarlar. Kanı alıyorsunuz, oraya gönderiyorsunuz, oradan analiz istiyorsunuz. Lütfen laboratuvara göndermeden önce kan örneklerinizi santrifüj edin, serumu veya plazmasını çıkartın, öyle
lütfen gönderin. Eğer siz santrifüj etmeden kan tüplerini o şekliyle gönderirseniz taşıma esnasında hemoliz olacaklardır, değil mi? Bakın hemoliz de birçok serum biyokimya parametresinin sonucunu etkiler. Orada da ayrı bir şekilde orada yeri gelince ondan da bahsedelim. Mesela ne olur da etkiler? Kısacık bir bilgi vereyim mi? Eritrosit hemoliz olursa herhalde mantıken plazmaya göre eritrositin içerisinde daha fazla olan enzimlerin düzeyi kana geçeceğinden dolayı herhalde onların miktarı artar, değil mi mantıken? Sen ne biliyorum ben? Örneğin memeli eritrositleri potasyum bakımından çok zengindir. Eğer siz örneklerinizi hemoliz yaparsanız, hemolize uğratırsanız potasyum olduğundan çok daha yüksek çıkacaktır. Yani klinik görünümle de uyuşmayacaktır bu tablo. Ne yapalım bakın, bu bilgi önemli dedik. Pek çok analiz sonucunu yanlış etkileyecek, yanlış sonuçlar elde edecek. Lütfen hemoliz yapmayın. Nereden anlayacağım hemoliz olduğunu? Serum bakın nasıl hemoliz olmuş. Normalde sarı, şeffaf bir serum örneğinin olması gerekirken bakın nasıl hemoliz olmuş. Bunu da görebiliyoruz, değil mi? Gelelim bir başka bilgiye. Burada pratik bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi kliniği yeni açtınız, yeni bir hemogram cihazı aldınız ve hadi hayal edin santrifüj cihazınız da var. Ben kanı santrifüj ettiğim zaman, hani öncesinde bir hemogram yaptınız ya, elimde hemogram sonucum da var ve gittiniz bu et dalı tüpü yani mor kapaklı tüpü santrifüj ettiniz. Santrifüj sonucunda üstte ne çıkacak bakın, et dalı tüpse üstte plazma çıkacak, değil mi? Evet. Şimdi ben bakın önce bir normal öğreneyim. Plazmanın rengi bakın köpekte, kedide ve koyunlarda nasılmış, bakın nasıl olması gerekiyormuş. Normal, berrak ve renksiz. Normalde böyle berrak ve renksiz. Atlarda bilerek koydum. Evet konumuz kedi köpek ama hatırlıyorsunuzdur sizler de. Atlarda plazma bilirubin yüksekti, değil mi? Onun için bakın açık sarı. Normalde kedi köpekten farkı bu. Renksizken kedi köpekte, atlarda normali açık sarı. Şimdi bakın ben size ne söyleyeceğim. Hasta geldi, sarılık var hastada. Ama bu sarılığın nedeni karaciğer hastalığına mı bağlı, yoksa hastada bir hemolitik bir durum mu var, hani kanın parçalandığı? Ben bunu bir şekilde tahmin edebilirim. Evet doğru olmayabilir ama en azından bana bir fikir verir. Hiç tahmininiz var mı? Bakın gençler. Diyor ki plazma rengi sarı. Normalde berrak ve renksiz olması gerekiyordu. Doğru mu? Kedi köpeğin santrifüj ettiğiniz mor kapaklı tüple plazmanın rengine bir baktınız, sararmış. Bakın hemogram sonucum önemli. Onun için birazdan da ben bu bilgiyi vereceğim ama hiçbir başına size böyle bir sonuç geldi. Hemogram biyokimya sonuçları var. Sizden yorumlanmanız istendi. Hastanın yaşı, cinsiyeti veya hemogram bilgisi olmadan böyle bir biyokimya parametresini yorumlamak size hatalı sonuçlar elde etmenize sebebiyet verecek. Birazdan o konulara da gireceğim, mesela örnekler de vereceğim. Bakın bura önemliydi. Eğer hematokrit değer normalse en azından şunu düşünebiliyorum ya. Ya demek ki hemolitik bir hastalık yok. Eğer hemolitik hastalık olsaydı eritrositlerin sayısının azalması gerekirdi, değil mi, hemolize bağlı? Hematokrit normal çıktıysa bu plazmanın rengi niye sarıdır? Bilirubin açığa çıkmıştır eritrositin içindeki. Bilirubin sarı renk veren bir pigmenttir, değil mi? Ondan dolayı plazma rengi sarıya döndü. O zaman hematokrit değer normalse var olan bu hiperbilirubinimin büyük ihtimal karaciğer hastalığına bağlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın diğer bir durum. Plazma rengini sarı gördünüz. Kan almıştınız öncesinde de sonucu da baktınız. Hematokritte belirgin derecede düşük. O zaman ne diyorum? Diyorum ki bakın bir eritrosit yıkımlanmış. Buna bağlı olarak ben bir hiperbilirubinemi tablosuna hani şahidim. Ondan dolayı plazma rengim sarı. Demek ki eğer biyokimya cihazım da olsa, böyle bir imkanım da olsa kan aldığım zaman, değil mi? Total bilirubin, indirekt bilirubin, direkt bilirubin düzeylerim de yüksek olacak. Ama eritrositler parçalandığında hangisi daha çok yükselecek? İndirekt bilirubin. O konularda geleceğiz. İnşallah yetiştirebilirim ben, bu hızla gider. Bilmiyorum. Yetişir mi? Evet, hızlı bir şekilde neye dikkat edeceğiz? Bir, kan örneklerini genelde ne diyoruz? Bakın beslemeden 8-12 saat sonra alınmalı. Bu genelde insan hekimliğinde oturmuş bir bilgi. Bizler de hep, değil mi? Eğer bir hastaneye veya bir sağlık ocağına kan vermeye gidecekken diyoruz ki ya aç gidelim, aç karnına verelim. Neden bakın? Lütfen kendi hasta sahiplerinize de bu bilgiyi artık öğretin arkadaşlar. Hani bazen bizim de, değil mi? Hani insan olarak hemen hastalandığımızda hemen gitmiyoruz hastalığa, biraz bekliyoruz.
Hasta sahiplerimiz de öyle. Onlar da yeri geliyor bekliyorlar. Diyorlar ki ya hadi yarın giderim. O zaman en azından akşamından aç bıraksın. 8-12 saat açlık olsun ki aynı insandaki bilginin hani kedi köpekte de olduğu bilgisini lütfen verin. Bakın bu sizin sonuçlarınızı çünkü etkileyecektir. Biz ne yapıyoruz? Bakın kan örneklerine diyoruz ki en az 8 saat açlık olsun veya 12 saat bu süre. Fazlasını da abartmayın. 16 saati de geçmeyecek ama. Böyle bir durumda eğer ben beslenmeden sonra kan aldıysam veya bu süreye riayet etmediysem lipemik olacak. Lipemik olduğunu da nereden anlayacağım? Bir et dalı tüpe kan aldınız mesela. Bir hemogram yaptınız. Santrifüj ettikten sonra normalde berrak renksiz olması gerekirken böyle sütümsü renge kadar giden bir plazma örneği göreceksiniz. Bakın bu size diyeceksiniz lipemi var burada. Demek ki beslenmeye dikkat edilmemiş. Aç gelmemiş bu hayvan. Olsun canım ne olacak ki yani lipemik olsun kan örneğim. Lipemi ne yapar ki? Hemogram sonucunuz var değil mi elinizde? Normalde fizyolojik olarak mümkün olmayan bakın MCHC değerini yüksek gördüğünüz anda hemen bir şüphelenin. Bakın lipemi olabilir deyin. Çıkartın o et dalı tüpü bir santrifüj edin. Bir bakın bakayım plazmanın rengine. Süt beyazımsı renge kadar gitmiş mi? Başka bakın. Kan aldınız sadece herhalde mor kapaklı tüpe kan almadık değil mi? Sarı kapaklı tüpe de kan aldığım zaman serum örneği çıkacak. Belki biyokimya cihazımız da var değil mi? Biyokimyasal analiz de yapacağız. Serum örneğine de baktığım zaman aynı şekilde serum örneğim de lipemik olacak. Peki serum örneklerinde niye sebebiyet verir? Bakın albümin yüksek çıkar arkadaşlar. Bunu bilmem lazım benim değil mi? Çünkü total protein albümini de ben yorumlarken dikkat etmem gerekiyor. Hadi ben bu duruma dikkat etmediysem değil mi? Özellikle mesela albümin globülün oranına göre tanıda gittiğim bir hastalık var. Biliyor musunuz? Mesela albümin globülün oranı deyince hemen ilk bir hastalık geliyor aklımıza. Ne geliyor? Fib geliyor değil mi? Başka bakın lipemi ne yaparmış? In vitro ortamda yani kanı aldık, tüpe artık aldıktan sonra hemolizin şekillenmesine yatkınlığı artırıyor. Sen hemolizli bir serum örneğinden biyokimyasal analiz yaptığın zaman bakın yüksek bilirubin değerlerine sebebiyet verecek bu. Başka eğer hemolize yatkınlık olursa hemoliz sonucunda eritrositin içerisinde daha fazla olan plazmaya nazaran daha fazla olan AST ve LDA kanda yükselecek. Yanlış yüksek sonuçlar elde edeceksiniz bakın. Başka eğer serum bilirubin konsantrasyonu 3 mg desilitrenin üzerine çıktığı anda da ben olarak klinik olarak ikter göreceğim gençler. Tamam. Niye bu değeri verdim size bakın. Çünkü hemolize bağlı olarak da hani bilirubin yükselebiliyor. Eğer bu total bilirubin konsantrasyonu 3 mg desilitrenin üstüne çıktığı anda diyorum ya bak hemoliz yapmışım. Ama bu kanı aldıktan sonra hadi olduysa ona nasıl karar vereceğim? Siz kan aldıktan sonra lipemik diye ona dikkat etmediniz. Ama hemolize olduğunu biliyorsunuz artık. Lipemi hemolize olduğundan dolayı yüksek bilirubin var. Hayvana bakıyorsunuz yok hiç kedi köpekte bir sarılık yok mukozasında. Hemograma bakıyorsunuz hemogramda da eğer hemolize olsa hematokrit düşerdi değil mi? Hematokrit normal. O zaman diyorsunuz ki kan lipemikmiş arkadaşım. Lipemik olduğundan dolayı bu bilirubin yüksek çıkmış diyorsunuz. Tamam mı? Baktınız 3'ün üstünde kedi köpeğe bakıyorsunuz sarılık var mı? Yok. O zaman bu sonuç yanlış bir sonuç. Kan alınırken dikkat etmediğimden dolayı bilirubin yüksek çıkmış. Geçiyorum. Bakın ilkleri de görebilirsiniz klinik olarak değil mi? Oral mukozada bir köpekte nasıl böyle sarı renge boyanmış. Bilirubin nasıl oral mukozayı boyanmış gençler. Ne dedik? Bakın lipemik. Normalde lipemik indeks arttıkça bakın süt beyazına kadar gidiyor. Sağ tarafta da et dalı bir kan örneğinde nasıl bir örneğin lipemik olduğunu görebiliyorsunuz gençler. Hızlıca lipemik bir kandan hani siz numune alıp biyokimyasal analiz yaptığınız zaman bunu bilin bakın. Safra asitleri hatalı olarak yüksek çıkacak gençler. Bunun notunu alın. Direkt bilirubin yüksek çıkacak. Sebep neydi? Niye yüksek çıkıyordu bakın? Çünkü lipemik kan örnekleri hemolize, in vitro olarak hemolize yatkınlığı artırıyordu değil mi? Eritrosit hemolize olursa bilirubin açığa çıkar. O zaman bilirubin de hatalı olarak yüksek çıkacak gençler. Bunlar önemli. Evet başka ne dedik? Bakın 24 saat açlığı takiben. Kan aldık. Hala lipemik hocam. O zaman bir metabolik bozukluk var. Değil mi yani? 24 saat sen aç bırakmana rağmen hala kan örneği lipemik ise bakın bu hastalıklar aklımıza gelecek. Genelde bir hipotiroidizm yönünden, bir diyabet yönünden, pankreatit yönünden irdeleyin gençler. Hiperadrenokortizm veya primer lipid bozuklukları yönünden hastayı daha ileri tetkiklere tabi tutun. Evet geçiyorum hızlı bir şekilde. Hemoliz riski önemli. Bakın hemoliz yapmayın. Nasıl kan örneklerinin hemoliz olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Ki bu laboratuvarlarda da en sık bizim gözlemlediğimiz hatadır.
Hemoliz olursa ne olur? Bu bilgi önemli. Eritrositlerdeki konsantrasyonu, bakın, serumdan yüksek olan maddeler. Eğer ben bunları artık temel olarak ezberler isem, bu bilgiye sahip olur isem, bakın, AST yüksek çıkarmış. Aldım, koydum. LDH yüksek çıkarmış, bakın. Potasyum yüksek çıkarmış. Şimdi ben bu bilgiye sahibim. Ondan sonra gelen hastalıklarda, değil mi? Bu doğal olarak da hastalık, da hemoliz şekillenebilir. Mesela bana bir kedide hemolizin şekillendiği bir hastalık söyleyin mesela. İmmün hemolitik anemi oluyor mesela. Sanki mikoplazma hemofelisler gibisiniz, değil mi? Bakın, mikoplazma hemofeliste daha ben artık hastalığın etiyolojisini okumadan, bu hastalıkta hemoliz olacağından dolayı, immün sistem hücreleri eritrositleri parçalayacağından dolayı kan potasyum düzeylerinin yüksek çıkma ihtimalini direkt söyleyebilirim, değil mi? Artık öğrendim. Çünkü eritrosit potasyumca zengin, bakın, serumdan daha fazla. Eğer eritrosit parçalanırsa potasyum seruma çıkacak. AST aynı şekilde, bakın, bilin. LDH önemlidir, bilin gençler. Peki hemolizden etkilenmeyen analizlerim yok mu? Var. Bakın, T4 veya ACTH genelde hemolizden etkilenmiyor. Ama insülin değerleri düşüyor, bakın. Yani fizyolojik olmayan, ben bir kan örneğimin hemoliz olduğunu nereden anlayacağım? Direkt hemogram sonucuna bakacağım. Hemogramda eğer yüksek MCHC gördüyseniz hemoliz var demektir. Veya lipemiktir örnek. Çünkü lipemik örnekler de hemolize yatkınlığı artırıyordu. O zaman özetle, kan aldınız. MCHC değeri yüksek çıktı hemogramda. Ya lipemiktir ya hemoliz vardır gençler. Tamam. Önemliydi. Geçelim. Evet, bu da diğer bir şekilde hemolizin in vitro ortamda hemoliz olduğunu gösterir. Eğer hemoliz olursa açığa bilirubin çıkacağından dolayı, değil mi? Hayvanda da hemoglobinürü görmem gerekirdi. Eğer hayvanda hemoglobinürü görmüyorsam, demek ki kan aldıktan sonra ben kan alma işlemlerine dikkat etmemişim. Numuneyi götürürken dikkat etmemişim. Hemoliz yapmışım ki ondan dolayı hayvanda, değil mi, yüksek MCHC değeri görüyorum. Ama hayvanda hemoglobinürü yok. O zaman, değil mi, kanda, vücudun içerisinde kanın parçalandığı bir durum yok. Sen bu kanı alırken hata etmişsin. Buradan yorumlayabiliriz. Evet, hızlı bir şekilde, evet, hemoliz var ama hemoliz var. Bu hemolizin de şiddeti arttıkça, bakın, hemoliz indeksi arttıkça hatalı olarak artan parametreler de var gençler. Bakın, hemoliz eğer 200'ün üzerindeyse demir zaten eritrositin içindedir. Mantıken parçalanırsa yüksek çıkması gerekir kanda, değil mi? Dolayısıyla demiri aldık, koyduk. Bakın, bundan sonra hepsinde demir yüksek çıkacak. Doğru mu? Bakın, 200'ün üstünde olduğu zaman AST, ne demiştim, bakın, eritrositin içinde vardı bunlar. AST, CK, değil mi? LDH, potasyum. Bunları biliyor olmanız önemli gençler. Özellikle şu AST'yi bilin, bakın. CK'yı, LDH'ı, potasyumu, demir zaten artık söyleyebiliriz. Bunlar hatalı olarak hemolizli örneklerde ne yapar, bakın, yüksek çıkar. Bunlar bilinsin. Buraları söyledim zaten. Bakın, bir başka hata, kan örneklerini aldık ama uzun süre oda ısısında bekletmeyelim, bakın. Bu da ne yapar? Bu da in vitro hemolize sebebiyet verir. Ne yapalım o zaman? 30 dakika için. Kanı aldın mı? Eritrositlerinden ayır, yani santrifüj et ve +4'e koy. Başka? Eğer oda ısısında ben 1 saatten fazla beklersem ne olur? Tahmininiz var mı? Kan aldım, rutin biyokimyada baktım, belli parametreler, şimdi yorumluyorum. Ne olabilir sizce? Oda ısısında ben 1 saatten fazla bekletirsem, bakın, eritrositler glikolizise uğrayacak, değil mi? Glikozu kullanacaklar. O zaman bu glikoz konsantrasyonu normalden düşük çıkacak. Yani hayvanı sen hipoglisemik olarak nitelendirebileceksin. Eritrositlerden potasyum çıkacak. Artık bunu öğrendik. Dolayısıyla normalden yüksek bir potasyum değeri çıkacak. Doğru mu? Veya diğer bir dikkat etmem gereken örnek, kan örneğini veya toplama tüpünün bakteriyel kontaminasyona uğratmamak. Bakın, eğer bunlara da bakteriyel kontaminasyon olursa serum glikoz konsantrasyonu azalacak. Bunlar da önemli. Ay, Allah'ım, bitiremeyim. Herhalde ben bitiremeyeceğim. Örnekler burası önemli. Ne dedik? Laboratuvara gönderilmeden önce plazma veya serumu çıkarılsın. Geçiyorum burayı. Alım zamanı veya medikasyon durumu önemli. Bakın, burada özellikle medikasyon durumu üzerinde duracağım. Özellikle kortikosteroidler. Bakın, bu bilinsin. Köpeklerde mesela steroid heteropati dediğim bir durum var, değil mi? Steroide bağlı olarak hepatopati. Karaciğer etkileniyor. Bakın, steroid kullanımına bağlı, bakın, neler artarmış? ALT, AST, ALP, GGT. Keşke bir an önce bir bunlara geç hocam der gibisiniz, değil mi? Geleceğim onlara da. Bakın, burayı bilelim. Kortikosteroidler en yaygın olarak ALP ve ALT gibi enzimlerin yükselişine sebebiyet veriyor. Notumuzu alın. Kortikosteroidler ne yapardı? Steroid hepatopati yapar. ALT'yi, ALP'yi fırlatır gençler. Tamam.
Hasta dinlenmiş olmalı. Niçin önemli? Çünkü egzersiz sonrası eğer ben kan örneğini alırsam dalak kasılacak değil mi? RBC hemoglobinim %50 oranında artacak. Total lökosit sayım artacak. Ve bir de egzersiz yaptırıp getirdiyse, hele bir de uzun süreli egzersiz yaptırdıysa kastaki var olan enzimler kan dolaşımına hani geçeceğinden dolayı musküler enzim aktivitelerinde ben artış göreceğim. O zaman yavaş yavaş biraz asıl konumuza biraz gelebilir. Bakın burada bir bilgi öğrendik. Eğer kas hasarı varsa, kas hasarı durumunda şu üçü de yükseliyor, bakın notunuzu alabilirsiniz. Zaten bildiğiniz şeylerdir belki de. Kreatinin kinaz, AST ve LDH enzimleri kas hasarında, musküler hasarlarda artar. Bu da bir başka önemli konu gençler. Stres ve heyecan. Onun için ne diyelim? Kliniğinize gelen kedi köpeği imkan varsa en az 15 dakika bir bekletin, bir ortama alışsın, bir masada dursun, tamam mı? Bir size alışsın. Hemen gidip de böyle tutup bir an önce bir kan almaya falan girişmeyin değil mi? Zaten öncesinde de muayene edeceksin, anemnez alacaksın, dokunacaksın, bir normal sistemik muayeneni yapacaksın. Ama o esnada o sırada zaten geçmiş oluyor. Peki hani bunların nasıl bir etkisi olabilir ki? Eğer siz kan alırken hayvanı strese, heyecana sokarsanız bakın değil mi? Hem adrenalin yükselecek hem de glikokortikosteroid yükselecek vücutta. Kortizol yükselecek. Buna bağlı olarak insülin direnci şekillenince bir kan alacaksın. Kandaki glikoz fırlamış. Hayda bakın. Kan alırken senin o hayvanı heyecana, strese sokmandan dolayı olduğu o glikozun yüksekliği. Bunlar da önemli gençler. Diğer yerleri geçelim. Bu bildiğimiz bir şey. Ne dedik zaten? 8-12 saat açlıktan sonra biz kan örneği alalım dedik değil mi? Eğer biz gıdayı alıp direkt kan aldıysak veya gıdayı sorguluyorum, bakın genelde böyle yemek artıklarıyla beslenen kedi köpekte de anemnez bilgisi ne kadar önemli. Yüksek kolesterol kolesterolün yükselmesine sebebiyet verecek bakın yemek artıklarıyla beslenme. Bir başka bildiği bir husus, bakın bunu genelde böbrek hasarını değerlendirirken bilmem gerekiyor değil mi? Özellikle bun hani gıdadan etkilendiğinden dolayı özellikle proteince zengin beslemede bakın köpeklerde, kedilerde 10 ila 50 miligram desilitre kadar yükselebiliyor proteince zengin besleme. Dolayısıyla ben bu konsantrasyonlarını da değerlendirirken kreatine bakacağım. Kreatininde artış yok çünkü kreatinin gıdadan etkilenmiyor değil mi? Ama bun yüksekse Allah Allah kreatinin normal. O zaman buradaki bunun yüksekliği belki bir proteinle zengin besleme olabilir. Bunu aklıma getirecek değil mi? Veya prerenal azatomi sebeplerini düşünebilirim. Evet, diyet de etkileyebiliyor gençler. Bir kedi köpek hayal edin, aç. Uzun süreli açlık var. Veya uzun süreli proteince fakir bir beslemeye maruz tutuluyor. O zaman ne olacak bakın? Bunun konsantrasyonu düşecek değil mi? Eğer ben proteince zengin beslediğimde bun yükseliyorsa ve fakir beslediğimde de düşmüş olması lazım. Ve proteince fakir beslersem albümin bir proteindir. O zaman kan aldığım zaman albümin de düşük çıkacaktır. Bakın. Evet. Başka? Safra asitleri bu sefer yükselecek gençler. ALP ve ALT enzim aktiviteleri yükselecek değil mi? Özellikle açlık safra asiti konsantrasyonu yüksek çıkacak. Bir soluklanalım mı? Ben de bu arada bir su içeyim. Buraya kadar ne yaptık? Serum ve plazma farkını öğrenmeye çalıştık. Hangi tüplere kan örneğinin alınması gerektiği, kan alırken nelere dikkat etmek, değil mi? Bunların ne kadar önemli olduğunu, eğer lipemik veya hemolizse bakın sonuçların etkileneceğini, amacım bunları aktarabilmekti. Kaç dakika oldu? Bayağı oldu herhalde. Ben bu konuyu herhalde az bir karaciğere girelim gençler. Biraz kas hasarı CK'dan bahsedelim. Artık yetiştiremezsek bir sonraki YouTube kanalında, yayınında size anlatırım. Yapacak bir şey yok. Ne dedik? Bakın enzimler bizim genel olarak incelediğimiz, düzeyine baktığımız parametrelerden mi? Müsaadenizle bir su içeyim. Ve total analizlerin yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Biz bu enzimlere niye bakıyoruz? Bakın fizyolojik olarak çünkü doku hücrelerinden her gün belli bir miktarda enzim kan dolaşımına geçiyor değil mi? Çünkü ben kan aldığım zaman bir referans değeri var. Sağlıklı hayvanda bile bunun kanda belli bir düzeyinin olması gerekiyor. Ne zaman bu üst sınırın işte 2 katı ve üstü bir artış olduğu zaman 3 katı diyorum bir hasar var. O zaman bu enzimler o referans aralıklarından aklıma getirerek belli oranda kanda zaten oluyorlar değil mi? Çünkü normal işte fizyolojik hücre ölümüne bağlı işte makrofajlar geliyor hücreleri öldürüyor değil mi? Çünkü yaşlanıyorlar. Bunlara bağlı olarak barındırdıkları enzim de kan dolaşımına salınıyor. Buna bağlı belli bir referans aralığında olmak zorundalar. Bu enzimler peki ne işe yarıyorlar? Niye var ki yani biz niye bakıyoruz?
Bunlar protein tabiatında olup biyokimyasal reaksiyonların hızını artıran maddeler değil mi? Ve vücutta devamlı da sentez edilmeleri gerekiyor. Artış veya azalışlarında diyorum ki bir problem var. Fonksiyon bozulmuş demek ki ve hastalıklar ortaya çıkmış. Dolayısıyla vücut sıvılarında, kanda, idrarda bunların düzeylerine bakabiliyorum değil mi? Şimdi ben bu enzimlere bakın, burası önemli. Hücreyi hayal edin gençler. Hücrenin bir membranında bulunan enzimler var. Bir sitoplazmasında bulunan sitoplazmik enzimler var. Bir de mitokondrisinde bulunan mitokondriyal enzimler var. Biz bunları niye öğreniyoruz ki? Yani bize Şükrü Hoca bunları niye anlatıyor ki? Bakın, yorumunuz var mı? Şimdi hücrede hasara sebebiyet veren bir durumu hayal edin. Şimdi mitokondrideki bir enzim de eğer kan dolaşımına salındıysa ya demek ki hasar o kadar fazladır değil mi? Etkilenmiş hücre sayısı o kadar fazladır ki, hasar o kadar şiddetliymiş ki mitokondrideki enzim bile kan dolaşımına salındı. Bunu bilmem gerekir. Bu bilgiye sahip olmam gerekir. Ondan dolayı da ben enzimleri membranda bulunanlar, sitoplazmada ve mitokondride bulunanlar diye öğreneceğim. Ve enzimlerin salınım kolaylıklarını da bileceğim. Mesela genelde sitoplazmik enzimler çok kolay salınırlar. Dolayısıyla duyarlı bir belirteç yapar bu özellikleri onları değil mi? Ama bakın, membran enzimleri sıkı sıkıya bağlıdır hücre membranına. Ve ALP ile GGT bilinecek artık gençler. Yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Membran enzimi dediğim zaman ALP, GGT. Ve ALP, GGT'yi genelde nerede duyarız, biliriz? Sanki bir safra kanalı der gibisiniz değil mi? Bir safra kanalı tıkanıklığında filan tabii ALP, GGT yüksek çıkacak değil mi? Bunlar hücre membranına sıkıca bağlanmışlardır. Şiddetli hasardan sonra bakın kandaki aktiviteleri artıyor. Peki ille de hasar mı olmak zorunda? Hayır. Üretimlerini artıran bir uyarım olduğu zaman da kandaki konsantrasyonları yükseliyor. Geçtim sitoplazmik enzimlere. Bakın bunlar duyarlı olanlardır. Neden? Çünkü hücre membranlarını kolaylıkla geçerler. Bakın mikroskobik bir bozukluk olmasa bile kolayca kan dolaşımına geçebiliyor. O zaman hafif bir hasarda bile o zaman bu kandaki miktarı artacak. O zaman bu özellik bunları duyarlı, diagnostik bir belirteç kılar. Değil mi? Böyle bir durumda da sitoplazmik enzim dediğim zaman ALT'yi ilk sırada aklınıza getireceksiniz. Sitoplazmik enzim deyince ALT'yi bilin. Bakın AST 1 demişim. Çünkü bir de onun AST2'si var. O da mitokondriyal enzim olarak orada söyleyeceğim. LDH, kreatinin kinaz, sorbitol dehidrogenaz, bunlar da sitoplazmik enzimlerdir. Önemlidir gençler. Geldik mitokondriyal enzimlere. Bakın bunların kan dolaşımına salınması biraz daha zor dedik değil mi? Şiddetli bir harabiyet olacak. Hem de bu enzimler iki tane membranı geçmek zorundalar değil mi? Hem mitokondrinin membranını hem de hücre membranını geçecekler de kandaki düzeyleri yükselecek. AST ve GDH dediğim glutamat dehidrogenaz. Burada bir soluklanalım. Niye öğreniyoruz? Çok mu detay bilgi bu? Bakın mesela hemen bir aklınızda yer edilsin diye. Kedi köpekte karaciğer hasarında hangisi yükselir? ALT yükselir değil mi? Anlatmadım ama bildiğiniz konular nihayetinde. ALT dediğim bir enzim var gençler. Kedi köpekte karaciğer spesifiktir. Karaciğer hasarı olduğu zaman ALT yükselir. Ama ALT ile birlikte ben AST'de de yükselme görürüm. Ama ALT'deki yükselme daha fazladır AST'den. Neden? AST'nin kanda miktarının yükselebilmesi için hasarın o derece şiddetli olması gerekiyor. Doğru mu? Şiddetli harabiyetten sonra kandaki düzeyi yükselecek. Ondan dolayı yavaş yükselir AST. Tedavi başladım diyelim. Tedaviyle birlikte bu sefer ALT düşerken AST hala yüksek seyreder. Bu bilginin de sebebi bu gençler. Tamam mı? Bilin. Bunları bundan dolayı öğreniyoruz. Hani mitokondride olduğunu bilsem ne, bilmesem ne diyebilirsiniz. Biraz böyle detay girdik ama ya yapacak bir şey yok. Biraz ben öyleyim. O zaman özetle hücresel bir hasar olduğu zaman bu hücresel hasar yaygınsa, hızlıysa, şiddetliyse serumun enzim konsantrasyonu da yükselecek ve böylelikle kana geçecekler bunlar. Örneğin hücrelerin hasarı sonucunda enzimler sızabilecek değil mi? Toksik bir hepatopati şekillendi. Karaciğer enzimleri buna bağlı sızabilir mesela. Bir örnek göstereyim toksinlere. Mesela ilaç toksitesi de olabilir değil mi? Mesela köpekte bir parasitomol toksikasyonu diyebiliriz değil mi? Veya bakın glikokortikosteroid hastalıklara bağlı özellikle otoimmün hastalıklarda kullanmak zorundayım değil mi? İmmün ilişkili hastalıklarda kullanmak zorundayım. Bu şekilde kullandığım zaman bakın glikokortikosteroidler uyarım sonucunda illa hasar almak zorunda değil.
sentezlerini de artıran bir uyaran olmalıydı demiştim de. Bakın ALP, glikokortikosteroidlerin yol açtığı ALP üretiminde artış, demek ki enzimin artışı da konsantrasyonunun yükselmesine sebebiyet olacak. İlle yani hücre hasar aldığı için düzeyi yükselmiyor. Diğeri de bakın sekresyonun blokajı. Ne demek? Ya organ görevini yapmış. Tam böyle kanaldan ilerliyordu. Hayda, tıkanıklık var. Örneğin pankreatik kanal. Eğer pankreatik kanalda bir tıkanıklık varsa pankreasın egzokrin adacıklarında üretilen amilaz lipaz 12 parmak bağırsağına boşaltılamayacak. Ne yapacak? Geriye doğru hani reflüks olacak. Bu sefer kandaki düzeyi artmaya başlayacak değil mi? O zaman ben kan aldım, amilaz lipazı yüksek gördüğüm zaman elbette ki bir pankreatitin yanında pankreatik kanal obstrüksiyonu da aklıma getireceğim. Evet, enzimlerden ilkine bir başlayalım gençler. Kreatinin kinaz. Ne biliyorsunuz? Bununla ilgili sağ üst taraftaki kutucuğa dikkat kesilin. Kreatinin kinaz tüm evcil hayvanlarda musküler hasarın oldukça duyarlı bir belirtecidir gençler. Önemli. Bakın kedi köpekte buraya referans aralıklarını da verdim. Sadece bir fark var. Kediler daha az CK aktivitesine sahip. Gördünüz mü? 69'da 214 arası. Halbuki köpekte 368'e kadar çıkıyor. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Niçin kediler daha az CK aktivitesine sahip? Bir kediyi göz önüne getirin. Bir de köpeği göz önüne getirin. Hangisinin kas kitlesi daha fazla? Köpeğin değil mi? Dolayısıyla kediler daha az CK aktivitesine sahipler. Ve burada bilmem gereken önemli bir husus var. CK, kreatin kinaz dediğim CK'nın M ve B bantları var gençler. Buna bağlı 3 tane izoenzimi var. Özellikle burada CKMB'yi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur değil mi? Bakın bu miyokardiyumda predominant olan bir enzimdir. CKBB ise beyinde predominanttır. O zaman ben kas hastalıklarında bir miyokardiyal bir hastalık olduğunda CK bakayım mı? Bakayım. Ama kalbe spesifik olsun biraz da. O zaman CKMB'yi de tetkik listeme ekleyeyim. Daha yeri gelmedi ama AST ve LDH'ı da ekleyin gençler. O zaman CK, CKMB, AST, LDH bunlar yüksek çıktı. Kalp hasarı. Yok mu hocam böyle kalbe daha spesifik olan şeyler? Var. Bak kardiyak troponinler var değil mi? Biliyorsunuz. Kardiyak troponin genelde I'sını tercih ederiz değil mi? I ve T'si daha çok kalp kası fibrillerinde bulunur. Ama biz kedi köpek hekimliğinde daha çok I'yı tercih ederiz. Kardiyak troponin I değil mi? Başka? Kedide mesela özellikle kullandığımız felin anti-pro-BNP var değil mi? Veya çok daha fazla. Bakın bizim akademik çalışmalarda kullandığımız hard fatty acid binding protein dediğimiz bir belirteç var. Bu da kalp hasarında erken bir duyarlı belirteçtir. Direkt miktarı yükselir. O zaman CKMB kalp kasında predominanttır. Kalp hasarına bağlı olarak düzeyi yükselecektir. CKBB'yi niye öğrendim hocam? Bakın burada beyinde predominant. Mesleğimizde sinir sistemi hastalıkları yok mu? Yeri gelir BOS örneği alıp ben BOS örneğine de bakabilirim. Veya kan örneğine de bakın ben bunların düzeyine bakıp inceleyebilirim değil mi? Dolayısıyla bunlar önemli. Buraları geçiyorum gençler. Şu CKBB ile ilgili bir bilgi verecektim ama onun öncesinde ne demiş? Sürekli yüksek bir CK aktivitesi varsa aklıma ne gelecek? Demek ki sürekli bir kas hasarı var ki ben hala yüksek CK görüyorum değil mi? Bunu böyle yorumlayabilirim. Buna da en çok gençler ne oluyor da bu CK düzeyi yükseliyor? Travma. Travma, kreatinin kinaz artışına sebebiyet veren en yaygın nedendir. Mesela kas içi enjeksiyon yaptınız. Buna bağlı olarak bile bakın kreatinin kinaz yükselir. Bu biraz daha akademik kaçıyor ama bu bilgiyi bilmek mesela bize neyi getirtiyor? Örneğin çalışma yapıyoruz değil mi? Grupları oluşturuyoruz. Özellikle tedavi içeren bir çalışma planladıysak kontrol grubuna da tedavi günündeki hayvanlara 5 gün boyunca örneğin antibiyotik yapıyorsak kontrol grubundaki hayvanlara ne yapıyorum? Bakın 5 gün boyunca izotonik yapıyorum değil mi? Çünkü bakın intramusküler enjeksiyon CK'da artışa sebebiyet verdi. Belki o iğnenin yapmış olduğu stresi bile ölçmek için bizler akademik çalışmalarda onu bile kullanıyoruz bakın. Buradan aklınıza gelsin. İntramusküler enjeksiyon. Sürekli yatma. Değil mi? Mesela bir kedi hemen biraz da böyle alanımızla da ilgili olsun. Hipokalemik olduğunu düşünün. Hipokalemik kediler herhalde böyle sürekli yatarlar değil mi? Hipokalemiye bağlı olarak görürüm ben bunu. Ağır egzersiz durumlarında kas fibrillerinde hasar olacak değil mi? CK'yı yüksek göreceğim. Ezilme durumlarında bakın önemlidir. Bu bilgide travma, evet miyozitle seyreden hastalıklar da var değil mi? Kasın yangısıyla seyreden ama travma daha çok CK artışına sebebiyet veriyor gençler.
Unutmayın. Onun dışında hipotiroidizmli köpeklerde de CK aktivitesinde hafif bir artış görülüyor. Bunun sebebi de bu hormon eksikliğinin CK katabolizmasını azaltması olabilir. Onun dışında hipotiroidli köpekler biraz daha böyle az hareket ederler değil mi? Öyle çok fazla ben atlayıp zıplamasını beklemem değil mi? Tiroid hormonları azalmış. Eğer böyle yatış pozisyonunda da uzun süreli de durursa yatmaya bağlı hani sığırlardan biraz daha biliriz değil mi? Yatalak sendromu. Buna bağlı kaslar kanlanmayacak, iskemik değil mi? İskemi şekillenecek. Buna bağlı o zaman CK'nın artmasını beklerim. Buradan da yorum yapabilirim. O zaman özetle bu bilgiyi de söyleyelim. Bir, kas hasarında kreatinin kinaz yükselir. Peki merkezi sinir sistemlerinde niye yükselir? Konvüzyonlara bağlı. Burada da böyle bir bilgi var. Ne oluyor? Bakın konvüzyon dediğimizde mi istemsiz kasılma dediğimiz tremorda sürekli örneğin bir distemperi hayal edin. Yani sürekli kasıyor değil mi? Sürekli bu hareket spora gidenleriniz vardır değil mi? Bir hareketi belli bir süre yaptıktan sonra artık yanmaya başlar. Sürekli kasılıyor. Bir, hasara bağlı yükselecek. İki, anokside şekillenecek gençler. Ona bağlı olarak da CK'yı ben yüksek göreceğim. Ne demiştik? Kediler daha az CK aktivitesine sahipti. Bu kas kitlesinin büyüklüğüyle ilişkiliydi. Onun dışında anorektik kedilerde de bakın hafif ila belirgin şekilde yüksek CK artışı olabilirdi. Bunun nedeni ne sizce? Niçin anorektik kedilerde CK aktivitesi yükselsin ki? Özellikle bir kedide oral alım azaldıysa gençler, bu kendini hipokalemiyle de gösterecek değil mi? Potasyum azalacak. Hipokalemi durumunda parazit dediğimiz kaslarda değil mi? Hafif his kaybıyla birlikte hareket etmede zorlanma, özellikle arka bacaklarda sürekli yatma. Sürekli yattığı durumda da yükselir CK. Öğrendik. Evet. O zaman CK artışına neden olan durumları özetleyecek olursak travma, miyozit bunları sayabiliriz. Endokardit durumları değil mi? Bu miyozitin içerisinde bakın toksoplazma gelmiştir. İşte efor miyoziti gelmeden önce egzersiz yaptı. Yürüyerek getirdi köpeğini kliniğe. Kan aldın yüksek çıktı. Çıkacak değil mi? İşte enfarktüs sonrası iskemiye bağlı değil mi? Bu kardiyomiyopatilerde özellikle dikle birlikteyse distemine intravasküler koagülopatiyle ateş durumlarında ve özellikle şu merkez sinir sistemini de akılda tutun. Epileptik, tremorlarda, istemsiz kasılmalarda da sürekli kas hasarı şekillenecek. Kas iskemisi de bu CK artışında bu artışa sebebiyet verecek gençler. Ya çok fazla bilgiyle doldurduğumun farkındayım. Şu CKBB hakkında da hemen bir bilgi vereyim. Ne dedik? Bakın CKBB de beyinde predominantlı değil mi? O zaman beyin hasarında bunların düzeyleri yükselecek. Bakın Konya'da yapılan bir çalışma, saygıdeğer hocalarımız yapmışlar. Bakın diyareli buzağlarda, hipoglisemik buzağlarda beyin hasar markerlara bakmışlar. Bakın bu amaçla kreatinin kinazı söyledik değil mi? Bu. Onun dışında yeni parametreler de var gençler. Bunları da bilerek koydum. Ve hocalar çalışma sonucunda bu maddelerin, bu baktığımız enzim, beyin hasar markörlerinin yüksek olduğu sonucuna varmışlar. Ve güzel bir yerde de yayınlanmış maşallah. Evet. Böylelikle kreatinin kinazı bitirmiş olduk. Şimdi yavaş yavaş kaç dakika oldu? Bir saat oldu herhalde. Nereye geleceğim? Karaciğerde plazma protein sentezlerinden, işte amonyak, üreye dönüşümü gibi şu karaciğerin biraz özelliklerinden bahsedeceğim gençler. Ardından sırasıyla işte şu alete asetiye bir geçiş yapacağız. Karaciğer görevlerini herkes biliyor değil mi? Plazma protein sentezinden sorumlu. Özellikle bakın bilirubin önemlidir. Karaciğer hastalıklarından düzeyi yükselir. Safra asiti düzeyi artar mesela karaciğer hastalıklarında bilmemiz gerekir. Koagülasyon faktörlerini karaciğer sentezler değil mi? Önemli bilelim. Bunlar karaciğerin görevleri. Kan alalım o zaman. Biz kanda belli şeylerin düzeyine bakalım. Direkt hangi karaciğer hastalığı olduğuna direkt gidebilir miyiz? Hayır. Tek başına yetmez değil mi? Mutlaka bizim ek diagnostik araçları da kullanmamız gerekir. Röntgen gibi, ultrason gibi, biyopsi gibi. Evet çok şükür nihayet şu sadede bir geldik gençler. Karaciğer testleri. İki tane baktığımız husus var. Bir, hücresel nekroza bakıyoruz. Bir de kolastetik enzim dediğimiz. Değil mi? Safra durgunluğuyla seyreden durumlarda. Bu ikisini not alın. Eğer hücresel nekroz varsa aleti asiti yükselir. Bunlar hücresel nekroz testleridir. Eğer safra durgunluğuyla kolestazis dediğimiz bir olay varsa veya safra üretildi, safra taşı var, akıtılamıyor değil mi? Bu tarz durumda ALP, GGT bunlar yükselir. Çünkü bunlar da kolestatik enzim belirteçleridir. Peki hücresel nekroz testlerinde bir tek ALT, AST mi var gençler? Yok.
Bakın LDH da var, sorbitol dehidrogenaz da var, glutamat dehidrogenaz da var. Ama genelde biz bu sorbitol dehidrogenazı, glutamat dehidrogenazı atlarda ve sığırlarda kullanıyoruz. Kedi köpekte kullanamaz mıyız mesela sorbitol dehidrogenazı? Kullanabiliriz ama stabilitesi azaldığından dolayı bir an önce hemen serum örneğinin çalışmamız gerekiyor. Gerek yok. Zaten alette kedi köpekte karaciğer spesifik. Ondan dolayı bu özelliği stabil olmaması kullanımını sınırlandırıyor. Hani sadece alete AST ile sınırlı değil bu testler. Bunlar da var. Dilerseniz bunlar da yapılabiliyor. ELISA kitlerini alarak karaciğer hasarını bunlarla da tespit edebilirsiniz. Ama dediğim gibi gerek yok. Alete AST ile biz işimizi zaten görüyoruz. Buralar çok detay olduğundan dolayı geçtim ve ilk enzimim alette. Alanin aminotransferaz olarak biliyorum. Bakın bazı cihazlarda GBT veya SGBT olarak da bilinir. Bunun açılımını da buraya koydum. Serum glutamik piruvik transaminaz diye. ALT'yi duyunca gençler aklınıza ne gelecek? Karaciğer hasarı. ALT eşittir. Kedi köpekte karaciğere spesifiktir. Hepatosit hasarının indikatörüdür. Önemli. Neymiş? Bakın ALT eşittir karaciğer hasarı. O zaman bir daha bir üstünden geçelim. Kedi köpeklerde karaciğer hasarını belirlemede rutin olarak kullandığımız en iyi test. ALT. ALT yüksek mi çıktı? Karaciğerde hasar var. Önemli. Geldik. Peki bu ALT bir tek karaciğerde mi var? Hayır. Bakın kalpte de var, böbrekte de var ama konsantrasyonlarını buraya yazdım. Örneğin karaciğerde 40x kadar varsa kalpte bunun 1/4 kadar var. Böbrekte de daha az gördüğünüz gibi. O zaman ben miyokartla ilgili bir durumda ALT enzim aktivitesinde de yükselme görebilirim. Yani sadece ALT'yi karaciğerle de hani eşleştirmeyin gençler. Örneğin kalpte baktınız CKMB yüksek çıktı. AST yüksek çıktı. ALT de yüksek çıkacak. Çünkü neden? Bakın ALT bir tek karaciğerde yok. Evet, karaciğerde daha fazla ama kalpte de var. Böbrekte de var. O zaman ben diğer baktığım enzimlerle karaciğer hasarı olmadığını elediğim durumlarda CK baktıysam, CKMB baktıysam, işte kardiyak troponin baktıysam kalp hasarına doğru gidiyorum değil mi? O zaman bu aletin yüksekliğini de neye bağlayacağım? Kalp hasarına bağlı yükselmiş bu alete diyeceğim. Bu bilgi de önemli, bilmek gerekir. Peki düşük alet aktivitesi önemli mi? Hep yüksekliğinden bahsettik. Evet, yüksekliğinde karaciğer hasarı olurmuş. Kalp hasarına da yükselirmiş şiddetli miyokarditte. Düşük olması bakın son evre karaciğer hastalığını akla getirir. Ne mesela? Örnek siroz olabilir mi? Mesela sirozda artık enzimlerin düzeyi düşmeye başlar değil mi? Fakat çoğu vakada gençler ALT'nin düşüklüğü önemli değil. Tamam. O zaman serum ALT aktivitesini ben nekrozla, hücre dejenerasyonuyla ilişkilendirebilirim. Bu kan aldık ALT çok yüksek çıkmış. O zaman o kadar şiddetli hasar mı var? Hayır. O kadar çok hepatosit etkilenmiş. Tamam mı? Bu bilgi önemliydi. O kadar çok hepatosit etkilenmiş. O zaman ALT'deki artışın derecesi hasarın şiddetiyle değil de etkilenmiş hepatosit sayısıyla ilişkili. Niye? Çünkü bu hepatositin sitoplazmasında yok mu? ALT sitoplazmik bir enzimdi. O kadar çok hepatosit etkilenmiş demek ki kandaki ALT düzeyi ondan çıktı. Bilelim, bakalım hangi durumlarda yükselirmiş gençler yüksek ALT aktivitesi? Bir, karaciğerde hücre hasarı varsa bunların nedeni dejeneratif olabilir. Özellikle bakın kardiyopulmoner hastalıklar bizim mesleğimizde çok görüyoruz değil mi? Anemi bakın. Anemi durumunda da bilginiz var mı? Niye? Bakın anemi hipoksik değil mi? Okullara yeteri kadar oksijen gitmediği zaman hipoksiye bağlı olarak da karaciğer hücrelerinde dejeneratif hasar olabilir. Metabolik olarak bakın kedide hepatik lipidozu çok görürüz. Kedide hepatik lipidoz dediğim zaman evet aklıma ALP geliyor ama ALT de yükseliyor. ALT, ALP bunların ikisinde yükselme. Başka metabolik olarak hiperadrenokortizm değil mi? Özellikle köpeklerde neden bahsetmiştim? Deneysel olarak bile yapabiliyordum değil mi? Steroid hepatopatisi. Glikokortikoid kullanımına bağlı gözleyebiliyorum ben. Hiperadrenokortizmde yüksek çıkacak ALT mesela. Neoplastik olabilir, karaciğerdeki bu hasar yangısal olabilir. Bakın FIP unutmayalım değil mi? Pankreatit gibi çünkü komşu organ yangısıdır. Pankreatite bağlı. Karaciğerde etkilenebilir. Karaciğer sirozunda travmatik olarak bakın veya ilaçlara bağlı olarak burada özellikle asetaminofen diğer adıyla parasetamolü bilelim. Çünkü çok karşılaşırız. Hasta sahipleri değil mi? Bazen veriyorlar, acıyorlar. Bilgileri de olmadığı zaman bir veriyorlar. Tek dozu bile yeterli oluyor bir köpekte zehirlenmek için. Evet. Bazı şeyleri koydum size. Enfeksiyöz kanın hepatitis hastalığı geliyor gençler. Köpekte bir kan alıyorsunuz. 30 kat artmış ailete bakın. Gördünüz mü?
Veya orta dereceli bir hepatosellüler dejenerasyon var diyebilmeniz için bu köpekte şu üst sınırı var ya, bakın. Bunun üst sınırının 5 ila 6 kadar ALT'de yükseklik göreceksiniz. Gördüğünüz anda diyorsunuz ki orta dereceli hepatosellüler hasar var. Veya köpekte Cushing sendromunda, diğer adıyla Cushing hiperadrenokortizm, değil mi? Veya biz kendimiz ilaç yaptık. Buna bağlı kortikosteroid kullanımına bağlı steroid hepatopati oluşturduk. Bakın ALT 3 katı yükseliyor. Tamam, önemli. Hepatosellüler karsinomda, adenomda, nodüler hiperplazide sürekli bir hasar olacak, değil mi? Karsinom istemediğim bir şey. O zaman ALT'yi ben sürekli yüksek göreceğim. Sürekli artacak. Kronik hepatit durumlarında bakın 3 sınırdan 10 ila 12 kat kadar yüksek bir ALT düzeyi göreceğim. Tedaviye başlamamla birlikte problem çözüldükçe de ALT düzeyi elbette ki düşecek. Başka bir bilgi, böyle biraz slaytların böyle bilgi yükü oldu ama inşallah not alıyorsunuzdur. Sonradan bir tekrar edin. Köpek ve kedilerde hepatik lipidozda ve vaküoler hepatopatide ALT'de hafif artış oluyor. Ama hepatik lipidoz deyince daha çok ne artsın mesela? ALT'de yükselme göreyim, değil mi? Gençler, ALT'de anlaşılmayan bir şey var mı? Evet, böyle hiperaktif online karşılıklı bir sunum olmuyor ama artık bu da bizim ders alışkanlığımız. Bu soruyu da soruyoruz arada. Herhalde anlaşılmıştır ALT. Kısaca bir özetlersek ALT'yi ilk duyacaklığımda ne gelecekmiş? Bir, karaciğer hasarı. Ama aynı enzim kalpte de var. Dolayısıyla kalp hasarında miyokarditte de yükselebilecek. Özetle bu kişi. Bunu hiç unutmayalım, tamam. Geldik AST'ye gençler. Bu AST enzimi karaciğer dahil birçok dokuda hem sitoplazmikti hem de hatırlayın mitokondride de bulunuyor, değil mi AST? Peki hangi durumlarda bu AST yükselir? Hatırlamak için bakın, bu AST'nin başına bir K harfi koyun. K harfi koyduğunuz zaman ne oldu? Kas oldu mu? Bakın K'sinden bir. Karaciğer aklınıza gelsin. Kas oldu. Kas da miyokard da bir kastır. O zaman AST enzimi 3 yerde. Kasta, kalpte, karaciğerde bulunuyor gençler. O zaman bunların hasarında bu AST'nin diğer adıyla bazı cihazlarda da bu da SGOT veya GOT olarak biliniyor. Bunun kandaki düzeyinin ben yükselmesini beklerim, değil mi? Eritrositlerde, böbreklerde de daha az olduğunu biliyordum. Eritrositlerin hani içerisinde AST bulunduğundan dolayı eğer bir hemoliz durumunda da AST'de hemolize bağlı yükselme olacağı bilgisine sahibim. Ama AST eşittir. Karaciğerde vardır, kasta vardır, miyokardda vardır. Yüksek bir AST aktivitesi var. Yorumlayalım hadi. Neye bağlayacağım? Bir, ya kas hücresi hasarı olmuştur, değil mi? Çünkü kalpte var, bu iskelet kasında var. AST yüksekliğini buna bağlayabilirim. Ağır karaciğer hücre hasarı var. Buna bağlı olabilir. Veya hemoliz vardır. Şimdi burada bir duralım. Şimdi AST'nin yüksekliği kas mı karaciğer bağlantılı mı? Ne yapayım? Kan aldım. ALT'yi eğer yüksek gördüysem AST'yi de yüksek gördüm. CK'ya baktım. Kreatinin kinaz normal çıktı. Ve o zaman bu ALT ve AST'nin yüksekliğinin ben karaciğer hasarı kaynaklı olduğu sonucuna varacağım. Doğru mu? Eğer bir kas hücresi hasarı varsa kas hücresi hasarında da AST'yi daha çok yükselmiş göreceğim. Kreatinin kinazı yükselmiş göreceğim, değil mi? Bu şekilde ayrımlarını yapabiliriz gençler. Yani özetle ben AST'yi karaciğer hasarına hani işaret edebilmesi için ALT ile desteklemem gerekiyor, değil mi? Önemli şu bilgi. Niye? Bakın, normalde ben AST'yi kas hasarında da kullanabiliyorum. Doğru mu? Çünkü CK aktivitesinde artışa neden olan tüm musküler bozukluklar AST aktivitesinde de artışa yol açıyor. Ama inceleyip baktığım zaman AST aktivitesindeki artış CK'dan daha az gençler. O zaman bu AST'nin kas hasarı olarak kullanılabilirliğini sınırlandıran bir özellik olmuş, değil mi? O zaman kas hasarı varsa önce bir CK'ya bak kardeşim. CK yüksek mi? Tamam, güzel. Bununla birlikte eğer AST de yüksekse güzel. AST ve CK'nın yüksekliğiyle birlikte eğer ALT normal düzeylerdeyse kas hasarı var diyebilirsin. Geçelim köpek ve kedilerde AST aktivitesinde yükselmeye neden olan durumlara örnek verelim. Bakın, kalp kasında bulunuyordu bu enzim. O zaman kalple ilgili, kalbi etkileyen durumlarda bakteriyel endokarditte yükselecektir, değil mi? Drofilaryoziste yükselecektir. Aortik trombozda, hakeza miyokardiyal enfarktüste, değil mi? Bunların hepsinde yükselebilir. Yükselmiş ama düşük bir AST'de yükseklik var. Bunlar da travmaya bağlı, nekroza, dejenerasyona bağlı da yükselmeler görebilirim. Şimdi bu bilgi önemli bilgi. Zaten slaytımın, sunumumun başında da bu bilgiyi sizinle paylaştım ama
Bakın karaciğer hastalıklarında evet eminim AST'deki artışta, ALT'deki artışta evet karaciğere bağlı ama bir özellik var bakın. AST'deki artış ALT'den daha az. Tamam. Bunun nedeni ne? Bakın serum ALT aktivitesindeki artış daha çabuk gelişiyor. İki, ALT genellikle ATV aktivitesinden niye daha yüksek bulunuyor? Bunun sebebi ne? Niye AST geriden geliyor? Hemen ALT fırlıyor da AST niye geriden geliyor? Bunun bir özelliği ne olabilir? ALT sitoplazmik bir enzimdi. Sitoplazmik enzimler duyarlıydılar. Hafif bir hasarda bile hemen kana geçecek. Dolayısıyla ALT'nin yüksek çıkmasının bir nedeni bu. Peki AST niye gerisinden geliyor gençler? Çünkü baktığım zaman bakın hepatositlerin içinde bulunan AST'nin %60 ila 80'i mitokondri içinde 2 tane membran geçmek zorunda. Değil mi? Dolayısıyla daha şiddetli bir bozukluk olması gerekiyor ki AST'nin de kandaki düzeyi yükselsin. ALT daha yüksekte seyrederken AST aşağıda duracak. Yok ben eminim karaciğer hasarı var. ALT yüksek çıkacaktı. AST de yüksek çıkacaktı. Ama benim hastamda AST daha yüksek çıktı. Bunun sebebi ne olabilir sizce gençler? Evet ALT de yüksek ama AST'deki yükseklik ALT'den fazla. İlle bir tane hastalık olacak diye bir şey yok değil mi? Aynı bir hastada hem karaciğer hem kas hücresi de etkilenmiş olabilir. Demek ki AST, ALT'nin üstüne çıktıysa karaciğer hasarına ilave olarak bir kas hasarından da bahsedebiliriz. O zaman basit bir soru soralım. Bir köpek hayal edin. ALT yüksek. CK normal ise o zaman bu AST yüksekliği tabii ki de karaciğer hasarına bağlayacaksınız değil mi? Peki o kadar konuştuk da hocam ben kan aldım. ALT'ye baktım, AST'ye baktım. Köpekte 109'da 120 çıktı. Hasar var. Veya AST 15'ti köpekte 20 çıktı. Bir şey demeyeceğim değil mi? Böyle hemen hasar var. Bakın bu bilgi önemli. Normal değerin 2 katına yükselmediği sürece önemli kabul etmiyorum bu artışları. Niye? Çünkü bakın en başta o teorik bilgilerle çok boğdum ya sizi. Normalde hücrelerin belli hani aktiviteleri sonucunda makrofajlar hani sindiriyordu. Kanda zaten belli düzeyde olacaktı bunlar. Bir hastalıktan, bir hasardan bahsedebilmem için benim ALT ve AST'nin şu üst sınırlarının en az 2 kat ve üstü çıkması gerekiyor. Bu bilgi önemli bilgi. Değil mi? Peki selüler hasar oldu. Tamam bunların kandaki düzeyleri yükseldi. Bunlar 1-2 gün içerisinde konsantrasyonu artıyor gençler. Nedeni eğer ortadan kaldırdıysanız 2-3 hafta süresince böyle yüksek duruyor. Tamam. Burada bir dezavantaj. Bakın biz bu enzimleri niçin prognostik marker olarak kullanamayız? Çünkü artık siz tedaviye başladınız. Hepatik rejenerasyonun başlamasını bekliyorsunuz değil mi? Karaciğer iyileşme sürecindeyken de enzim konsantrasyonu artıyor. Hepatik rejenerasyon süresince de enzim arttığından dolayı bir aydan daha uzun süredir ben ALT, AST'yi yüksek görüyorum. O zaman lütfen tedaviye başladığınız hayvanlarda ALT, AST takibini yaparak ya işte iyiye gitti, vay kötüye gitti, niye bir anda düşmedi gibisinden yanlış yorumlandırmayın kendinizi. Çünkü ben bunları prognostik bir indeks olarak kullanamam. Peki neyi kullanacağım? Daha çok benim önerdiğim de bir karaciğer fonksiyon testi olarak bakın dediğim safra asitlerini kullanabilirsiniz mesela. Bilirubini kullanabilirsiniz. Tamam. Biraz daha artık böyle kliniğe işimize yarayan bilgilere gelelim. Şimdi hasta geldi gençler. ALT, AST'si yüksek. Gördüm baktım klinik olarak da ikteri su da var. O zaman büyük ihtimal total bilirubin düzeyi de yüksek olacaktır. Ve bilgi vereyim size. Eğer ben klinik olarak da mukozalarda sarılığı ikterus görüyorsam total bilirubin miktarı 3 mg desilitrenin üstündedir. Üstünde olduğu için ikterus görmüşümdür ben o hayvanda. Şimdi alette AST yüksek ve ikterus varsa ben bunu neye bağlayacağım? Hepatosörler hastalık var diyeceğim değil mi? Ne olabilir bu? Hepatitis olmuş olabilir. Hepatik bir travma almış olabilir. Biliyer staz olabilir değil mi? Anemi olmuş olabilir bakın. Çünkü anemi ikterus ne alaka? Çünkü hemolitik anemilerde de açığa indirekt bilirubin çıkınca o da mukozaları sarıya koyardı. Dolayısıyla hemolitik anemilerde de ben ikterus görürüm değil mi? Toksemilerde. Başka bir örnek. Köpek geldi, sahibi parasetamol vermiş. Diğer adıyla asetaminofen içeren bir tablet yutturmuş değil mi? Tek dozu bile toksikasyon için yeterli biliyorsunuz. Parasetamol ile indüklenen bir karaciğer nekrozu var. Kan aldınız. 24 saat içerisinde alete asete fırlıyor gençler. Tamam, önemli. O zaman benim bu hepatosörler hasar var demem için ALT ve AST'de bakın en az 3 katı ve daha fazla bir yükseklik göreceğim.
Şimdi ilk bir önceki slaytımda ne demiştim? En az 2 kat yükselecekti değil mi? Daha önceden hastalıklar hakkında da bilgi verdim. Hani fırlat ne kadar çıktığını söyledim. Hepatosellüler hasardan bahsedebilmem için 3x ve daha fazla yükselecek. Eğer ben tedaviyle aktif hasarı, hepatik hasarı durdurursam ALT'nin 2 ila 5 gün içinde azalmasını bekliyorum. AST daha çabuk düşer demiş. Geçiyorum. İkterus'un bir örneğini verdim. Burada da bakın ibuprofen toksitesine bağlı olarak nasıl hayvanda sarılık şekillenmiş. Demek ki bu ibuprofen karaciğerde hasara sebebiyet vermiş değil mi? Geldik laktat dehidrogenaza. Şimdi ne öğrendik buraya kadar? ALT'den bahsettim. AST'den bahsettim. Sıra LDH'a geldi. LDH bizim kan tetkiklerimizde çok sık kullandığımız şey mi? Yok. Niçin? Çünkü ben bir enzimin böyle tanıda kullanılabilmesi için özellikle böyle olabildiğince daha böyle az bir dokuda lokalize olmasını isterim. Mesela kardiyak troponin yükseldiğinde direkt diyorum ki kalp hasarı var demek ki ondan yükseldi. Ama bu LDH'ı alıp baktığım zaman LDH bakın miyokardda var, iskelet kasında var, karaciğerde var, eritrositte var, bağırsakta, renal kortekste var. Yani ben bu LDH'ın yüksekliğini o zaman tek başına bir yere bağlayamam değil mi? Yanında birkaç enzim daha bakacağım. Onların düzeyleriyle birlikte ben bu LDH'ın yüksekliğini bir yere bağlayabilirim. Örneğin hasta geldi, CK'sı yüksek, AST'si yüksek. Bununla birlikte LDH da yüksekse CK, AST, LDH yüksekliği size neyi getiriyor aklınıza? Kas hasarını değil mi? Güzel. Eğer ALT yüksek mesela, AST de yüksek, kan aldınız CK normal çıktı. LDH da yüksek. Bu sefer LDH'ın yüksekliğini ALT ve AST'nin yüksekliğiyle birlikte diyorum karaciğer hasarı var demek ki. Ondan dolayı yüksek çıktı LDH diyorum. Tamam. Tek başına bir şey anlam ifade etmiyor gençler. Ama hepatik nekroz durumunda aktivitesi önemli derecede artabilir. Kanser durumlarında, maniklansi durumlarında 3 kat yükselebilir demiş. Böyle bir durum eğer hafif orta artış gördüyseniz önemsiz kabul ediyoruz. Bir ay sonra gel diyoruz bir daha bir kan alalım. LDH düzeyine tekrar bakabilirsiniz. Şimdi hasar markerlarını geçtim. Yani nekroz markerlarını. Geldim kolestatik enzim belirteçlerine. Herhalde ki ben bu sunumda şu ALP ve GGT hakkında da bilgi verdikten sonra sunumu bitireyim gençler. Çünkü herhalde bayağı bir saati geçti. 1,5 saate doğru ilerliyoruz. Diğer geri kalanlarını da bir başka günde herhalde yaparız. Geldik ALP ve GGT. Bu ikisini duyduğum anda ALP yüksek, GGT yüksek. Biraz daha hızlı işleyeyim o zaman elimden geldiğince. Aklıma ne gelsin? Bir köpek hayal edin. Kan aldınız. ALP, GGT yüksek. Kolestazisi unutmayın gençler. Kolestazis durumunda iki enzimde ALP ile GGT de yükselir. Tamam mı? Bu notunuzu bir alın. Şimdi bir ALP'den başlayalım. Bakın ALP'de istemediğim bir özelliğe sahip. Niye? Çünkü birçok dokuda var. Kemikte var, karaciğerde var, renal tübülde var, bağırsakta var, plasentada var. Ama bakın Allah'tan ki renal tübüler, intestinal mukoza ve plasentadaki bu var olan enzimlerin yağ ömürleri çok az. 3 ila 6 dakika. Buna bağlı bir hasar olmuş olsa bile ben de mi kedi köpek bana gelecek de ben tam o süreye tekabül ettireceğim. Tam o yarı ömrünün arttığı o sürede kan alacağım da bunu yüksek göreceğim. Dolayısıyla ben bu ALP yüksekliğini iki şeye bağlıyorum genelde. Ya kemik hasarı var diyorum ya karaciğer hasarı var diyorum. Karaciğerle ilişkilendiriyorum. Ve bu ALP, GGT bunlar sadece hasar durumunda artmayan aynı zamanda bir de sentezi uyarıldığı zaman da miktarları artan enzimlerdi değil mi? Bu bilgiye de sahibim. Peki bu ALP enzim düzeyini yorumlarken sizce yaşın bir önemi var mı? Buradan biraz hem de biraz yavaşlayalım. Hani diyorum ya serum biyokimya tetkik listesi önümüze geldi. Ya şunu bir değerlendir hocam dediler. Köpeğin ben yaşını bilmiyorum. Cinsiyetini bilmiyorum. Değil mi? Niye cinsiyetini mesela? Bak bu ALP plasentada varmış. Tamam yarı ömrü 3 ila 6 dakika ama en azından dişi değil derim değil mi? Ya plasentası yok derim. Gebe değil hayvan. Gelelim. Hayvanın yaşı benim için önemli mi? Önemli. Çünkü ben biliyorum ki genç hayvanlarda, büyümekte olan hayvanlarda kemikteki ALP izoenzimi yüksek çıkacak. Kan aldığım zaman ALP'nin yüksekliğini hemen gidip de bir hasar olarak nitelendirme değil mi? Bir yaşını sor bir. Genç hayvanlarda ALP yüksekliği benim beklediğim bir şey. Ha elbette ki kedide, köpekte bir
kemik travması, kemikte bir hasar da olmuş olabilir. Ama baktık öyle bir anemnez de yok. Sadece ben burada neyi vermeye çalışıyorum? Bakın, hayvanların yaşını bilmemiz gerekiyor. Çünkü genç ve büyümekte olan hayvanlarda ALP izoenzimi erişkinlerden 2 ila 6 kat daha fazla. Yani bunu yorumlarken veya yüksek lisans doktora öğrencisiyseniz, bir tez yazıyorsanız veya işte bir makale yazıyorsanız, değil mi? Gidip de bunun yüksekliğini hasara bağlayamazsın. Zaten yüksek çıkacak gençlerde ALP, kemiğe bağlı. Erişkin hayvanlarda mesela bu sefer özellikle 1 yaşın üstündeyse, bu benim için önemli. 1 yaşından büyük köpeklerde eğer serumdaki ALP'de bir artış olduysa, bakıyorum kemik yönünden irdeledim. Masada herhangi bir kemik hasarı yok. Kemikle ilgili bir problem yok. O zaman ALP'nin yüksekliğini karaciğere bağlayabilirim. Çünkü erişkin hayvanlarda serumunda hepatik ALP dominant gençler. Tamam. Karaciğerde ise bu ALP nerede var? Safra kanallarının epitelyal hücrelerinde var ve hepatositlerde bu ALP'yi barındırıyorlar gençler. Niye mesela bunun üzerinde özellikle durdum? Yani bunu bilsem de safra kanalının epitelyal hücresinde varmış. Safra kanalı hasarında, örneğin bir kolanjitte, değil mi? Safra kanalının yangısında ALP yükselecektir, değil mi? Bakın, ben bu bilgiyi bu sayede öğrendim. Çünkü safra kanalının epitelyal hücresinde bu enzim varsa, safra kanalının yangısı dediğim kolanjitte de herhalde ALP enzimi yükselecektir, değil mi? Karaciğerlerde de varmış. Bakın, bu hepatositlerde de var. O zaman karaciğer hasarında da ALP yükselecektir. Bu bilgileri ondan dolayı veriyoruz. Özetlersek, serum ALP konsantrasyonundaki artış çoğunlukla kemik veya karaciğer kaynaklı. Tamam, bunların yükselmesi. Bunlarda bir patolojik durum var. Burada da yaşı benim için önemli. Eğer genç hayvan ise, kemikte de herhangi bir problem yoksa, değil mi? Karaciğerde de bir problem yoksa, ben büyüdüğü için bu ALP'nin yüksekliğini büyümesine bağlayacağım. Herhangi bir sıkıntı yok diyeceğim, değil mi? O zaman tüm hayvanların kemik hastalıklarında total serum ALP aktivitesinin diagnostik bir önemi var. ALP aktivitesi artış gösteriyor. Kemik tümörlerinde, değil mi? Artacaktır. Kırıkların iyileşme dönemlerinde bakın artmasını beklerim. Raşitizmde hakeza artmasını beklerim. Yani bu tarz durumlarda da yükselecek, değil mi? Çünkü kemikte de dominanttı. Ne dedik ALP? İlk şeyi unutmayacaktık. ALP deyince bir kemik, bir karaciğer. Tamam. Karaciğerde neredeydi bu ALP? Safra kanallarının epitelyal yüzeyindeydi. Bir de hepatositlerdeydi, değil mi? ALP. Bu ikisi önemli. Gelelim ALP'ye. Köpeklerde ALP'nin 2 tane izoenzimi var gençler. Özellikle steroid kullanımında sentezi artan steroid ALP dediğim bir şey var. Hani steroid hepatopati dediğim bir hastalık vardı ya, kortikosteroid kullanımına bağlı olarak köpeklerde ALP'yi yüksek buluyor. O zaman steroid hepatopatide ALP yükselecek. Ama bu enzim kedilerde olmadığından dolayı ALP yükselmiyor. Köpeklerde bakın kortikosteroid enjeksiyonuna bağlı normal üst sınırın 200 katına kadar artış görülüyor ALP'de. Önemli, bilelim. O zaman ya ben dışarıdan kortikosteroidi verdiğim zaman 200 kat artış oluyorsa bu vücut içten kendi üretsin. Değil mi? Cushing dediğim, hiperadrenokortizm dediğim hastalıkta ne yapıyor bakın? Böbrek üstü bezinin korteksi çok çalışıyor, hiper. Kortekste kortizol yok mu? O zaman kortizol, birinde dışarıdan vermişsin, birinde zaten vücudu yüksek kortizola sahip. O zaman bunda da yine ben ALP'yi yüksek bulacağım. O zaman Cushing hastalığında ALP yüksek çıkar. Geçtik. Ne demiştik? Bakın, safra kanallarında, safra kanal epitelyumunda bulunur demiştik. Hepatositlerde de küçük miktarlarda bulunuyor. O zaman bu ALP'nin yüksekliği kolestazis durumunda artar, değil mi? Safra durgunluğu varsa, safra akıtılamıyorsa, safra kanallarında bir yangı varsa, buna bağlı olarak ALP'de ben yükselme göreceğim. Hepatoselüler hasar da olabilir. Hangisinde daha çok ALP yükselir? Hepatoselüler hasarda mı? Kolestazis durumunda mı? Bu bilgiyi nasıl sahip oldum? Bakın, buradaki bilgileri boşuna vermedim, değil mi? Hepatositlerde az miktarda var. O zaman bu ALP daha çok safra kanal epitel yüzeyinde. O zaman elbette ki kolestazis durumunda, kolenjit durumunda, karaciğer hasarına bağlı olarak değerlendirdiğim zaman kolenjit de daha yüksek çıkacak. Kolestazis de daha yüksek çıkacak ALP, değil mi? Geçiyorum. Zaten başta söylemiştim. Tüm hayvanlarda kolestazis durumunda hem ALP hem de GGT aktiviteleri yükselecektir. Türlere göre farklı bilgilerim var. Kedi geldi mesela, ALP'yi yüksek gördüğünüz gençler. Yapıştırın. Kolestazis değil. Tamam.
İlk aklınıza mesela o bir gelsin. Başka ALP'nin arttığı durumlara bakalım. Mesela safra akışının bozulması, ilaçlar, köpekte belli karsinomlara bağlı olarak da ALP yükselebiliyor değil mi? Köpekte ALP aktivitesinde ne en büyük artış sebebiyet verir dediğim zaman aklınıza 3K gelsin. 3K neymiş bu 3K? Bakın kolestazis, kortikosteroid uygulamaları, Cushing 2 yaptım aklınıza kalsın diye. Cushing bu üç şeyde kolestazis, kortikosteroid uygulanmışsa, Cushing varsa ALP'de en büyük artışlar bu durumlarda görülecek. Tamam mı? Şimdi bir güzel bilgi veriyorum. Bakın karaciğer hastalıklarında ALP'de bir artış gördün değil mi? Bununla birlikte de bir hiperbilirubinemi de göreceğim. Çünkü diyorsun ki hocam sen ALP'nin yüksekliği karaciğer hastalığında da yükseliyor. İlaç verdiğin zaman kortikosteroid verdiğinde de yükseliyor. Ben bunun ayrımını nasıl yapacağım? Şimdi bu ALP'nin yüksekliği karaciğere bağlı mı? Yoksa sen ilaç kullandığın, kortikosteroid kullandığın için mi? Bakın ilaç uygulamasına bağlı ALP yükselmesinde hiperbilirubinemi görmeyeceğim değil mi? Bu ilacın yapmış olduğu bir uyarım olduğundan dolayı sadece ALP'de yükseklik gördüm. Bilirubin düzeyinde bir artış görmediysem tamam diyeceğim bu ilaca bağlı bir yükselme. Ama hayvanda ALP artmış. Direkt bilirubin de yükselmiş. Buna bağlı olarak değil mi? Total bilirubin, hiperbilirubinemi de görmüşüm. Demek ki karaciğerde bir hastalık varmış ki bu ALP'nin düzeyinin yükselmesi. Karaciğerdeki hasara bağlı diyorum. Başka bir bilgi, hani dedik ya kolestaz durumunda ALP yükseliyor. Yavaşça başı yanına diğer yükselenleri de katalım. Mesela safra kanalında örneğin kolestazis uzun süreli olsun. Böyle bir durumunda safra kesesinde üretilen safranın içindeki safra asitleri ince bağırsağa boşaltılabilir mi? Boşaltılamaz. O zaman safra kesesinde birikmeye, değil mi? Retensiyon olmaya başlar. O zaman kan aldığım zaman kanda serum total safra asitleri de artacaktır. O zaman kolestazis tanısı koyduysam artanların yanına safra asitlerini de yazın. 1. ALP yükseliyor. 2. Total safra asitleri de yükseliyor. Bakın total safra asitlerinin yükselmiş olması da ALP sentezini tetikliyor. Ve özellikle köpeklerde bilirubin ürü görüyorsunuz. Sonuçta böyle bir durumda eğer safrada kolestaz varsa hayvanda hiperbilirubin ile birlikte ikter görüyoruz. Çünkü bilirubin ne yapacak? Mukozalarda boyayacak değil mi? Sarılık görecek. O zaman kedilerdeki yüksek ALP nedenlerini irdeleyelim. 1. Hepatik lipidoz olabilir. 2. Kolonjit, kolonjiyohepatit olabilir. Hipertiroidizme bağlı yükselebilir. Diyabetes mellitus olabilir. Ender olarak kemik hastalıklarında da yükselme görülebilir. Ve kedilerde bir bilgi var bakın. ALP aktivitesindeki her yükselme önemli kabul ediyorum. Diyorum ki önemli bakın köpeğe kıyasla. Niçin? Bir bilgisi olan var mı? Bakın şuradaki şu referans değerlerine bakın. Kedide 0,45 daha düşük düzeyi. Köpekte ise şu üst sınıra bakın hem de aralığa bakın. 1 ile 114. 1. Demek ki kediler daha az ALP konsantrasyonuna sahipler içeriğine. Ve kedilerdeki bu hepatik ALP konsantrasyonu köpeklerden daha az ve yarı ömrü de daha kısa. Tamam mı? Ondan dolayı her yükselmeyi ben önemli kabul ediyorum işte. Eğer bir kedide ALP yüksek çıktıysa sebeplerini irdelemem gerekiyor değil mi? Çünkü bakın hipertiroidizme bağlı da yüksek çıkabiliyormuş. O zaman bir T4'ü bir ekleyin değil mi? Bakın idrar analizi diyabetes mellitusta da olabiliyormuş. Bakın bir kan glikozuna bakın. Bir serum ALT aktivitesine bakın. Çünkü kolonjitte, kolonjihepatitte, hepatik lipidozda da hani yüksek ALP görülüyor. Hangisi şimdi? Ben tanıya gitmem gerekiyor değil mi? Dolayısıyla bunların hepsini benim yapıp ya işte hipertiroide bağlıymış diyebilirim mesela. Eğer hipertiroid tanısı koyduysam mesela baktın örneğin T4 düzeyi yüksek çıktı değil mi? O zaman ALT de yüksek çıkacak. AST, ALP, bilirubin miktarı bunların hepsi benim kedilerde hipertiroidizmde yüksek bulduğum düzeyler. Tamam. Şimdi gelelim ALP'de bir köpekte normalin 3 misli ALP artışında hangi şeyler aklımıza gelecek? 1. Hepatik bir hastalık vardır. Kolonjit dediğimiz tablo. Kolonjiye hepatit dediğimiz değil mi? Hem safra kanalının hem de hepatik parenşimin yankısı. Kolonjit sadece safra kanalının yankısı gençler. Böyle bir durumda ALP 3 kat ve daha fazla artıyor. Tamam. Kolestaz durumunda zaten artık onu öğrendik. Safra durgunluğunda değil mi? ALP zaten yükselecek. Bakın 3 kat ve üstü yükseliyor. Hiperadrenokortizmde ne oluyordu bakın?
kortizol yükseliyordu değil mi? Ben bunu kendim dışarıdan da yapabiliyordum kortikosteroid vererek. Vermiş olduğum kortikosteroid ne yapacaktı? ALP enziminin üretimini tetikleyecekti, uyaracaktı. Buna bağlı olarak da hiperadrenokortizmde veya benim kendimin dışarıdan yaptığım kortikosteroid uygulamaları, aynı şekilde işte antikonvüzal barbiturat kullanımına bağlı olarak da ALP 3 kat ve daha fazla artış görülür. Hep dikkat etsene bir steroid hepatopati deyip durduk. O zaman bir özetleyelim. Eğer steroid hepatopati tanısına gidiyorsam benim yaptığım kortikosteroide bağlıysa bir, ALP'nin yükseleceğini öğrenmiştim zaten. Özetleyelim. ALP'yi de şimdi gördük. O da 3 kat ve üstü artıyormuş. Böyle bir durumda şu bilgiyi de ekleyin gençler. Total safra asitlerinde 20 kat ve daha üstüne kadar da artış olabiliyor steroid hepatopatide. Bunun da notunu alın. Gelelim kedilere. Eğer bir kedide hepatik lipidoz varsa, hepatik lipidozda ALP aktivitesi mesela köpekte 6 misli artarken kedide 6 misli artıyor. Tamam. O zaman bu bilgiyi ben niçin öğrettim ki size? Şimdi ALP'yi bu zamana kadar kolestaz ile ilişkilendirdik değil mi? Eğer kolestaz varsa genelde kedide ALP kolestazis demiştik. Haydi şimdi bir de hepatik lipidoz çıkarttın hocam. Tamam 4 misli de arttığını söylüyorsun. Buradan biz neyi öğrenmek istiyoruz? Neyi bizim için önemli? Demek ki yüksek ALP seviyesi sadece kolestazis ile açıklanamaz değil mi? Bakın hepatik lipidozda da yüksek çıktı hakeza aynı şekilde. Bakıyorlar hepatopatide de bakın yükselme görülüyor. Hepatozüller karsinomlarda da ALP düzeyinde yükselmeleri görüyorsunuz. Evet, geldik GGT'ye. Muhammed Bey, çok fazla yorduysam burada da bitirebilirim. Veya Estağfurullah GGT'yi... hocam. He. O zaman hızlı bir şekilde GGT hakkında da bilgi vereyim. Bence tamamlayayım. Çünkü bayağı bir uzun sürdü. 1,5 saat. Tamamdır. Nasıl Evet, isterseniz hocam. tamam. Gençler geldik GGT'ye. GGT'yi duyunca aklımıza bir safra kesesi epiteli gelecek. Daha çok aslında GGT'yi bir sığırlarda, atlarda ilişkilendiriyoruz. Özellikle sığırlarda önemli bir parametre. Ama GGT'yi duyunca bir, aklımıza bir safra kesesi, biliyer epitelyum bir gelsin. İki, bir de renal korteks gelsin. O zaman köpek kedide en yüksek GGT aktivitesi bir, böbreklerde var. İki, karaciğerde var. Bu bilgiyi benim öğrenme ihtiyacım ne? Yani renal kortekste olduğunu ben niye öğrendim? Bu bilgiyi niye öğrendim ki ben? Bakın tüm türlerde renal tübüler bir hasar olduğu zaman var olan bu enzimler değil mi idrar içine akıtılıyor. Dolayısıyla da ben kanda serumda yükselmesini görmüyorum böbrek rahatsızlıklarını renal tübüler hasarda. Yok hocam ben gördüm. Evet ve bu GGT yüksekliğini de ben böbreğe bağladım. Hastanın diğer aletesine baktım, AST'sine baktım hiçbir şey yoktu. Ve hayvanın da böbrek rahatsızlığı vardı, bir problem vardı. GGT'yi ben yüksek gördüm. Nasıl yüksek gördüm? Renal tübüler hasarda zaten bu renal GGT. Tübülün içerisine zaten verildi. İdrarla akıtıldı dışarıya. Hadi idrar akışı yoksa? Hadi idrar yollarında taş varsa değil mi? O zaman buna bağlı olarak serumda GGT düzeyini yüksek görebilirim. Bu sefer renal tübüler hasara bağlayabilirim. Ama kalan vakitte bu zaten idrar içinde ekstre edildiğinden dolayı GGT'deki artışı genelde karaciğere bağlıyorum. Tamam mı? Burası önemliydi. Eğer akut hepatik bir hasar varsa kedi köpekte GGT aktivitesinde ya önemli bir değişiklik görmüyorum ya da hafif bir artış görüyorum. Tamam. Ama özetlersem GGT'yi ben genelde ya kolestazisle ya da safra kanalı proliferasyonunun duyarlı spesifik bir göstergesi olarak kullanıyorum. Bu slaytı da verip bitireceğim arkadaşlar. Eğer GGT aktivitesinde büyük bir artış gördüm. Aklıma ne gelecek? Bir, safra kanalında bir tıkanıklık var. Biliar obstrüksiyon var. İki, karaciğer hastalığı olabilir. Üç, tümörlere bağlı olarak GGT yükselmiş olabilir. Serum GGT aktivitesini tıkanıklıklarda özellikle belirgin artış görülürken hepatosellüler nekrozda daha az artış görüyorum. Çünkü nedir? Çünkü GGT'yi ben genelde nerede dedim? Safra kanallarında değil mi? Safra kesesinde var dedim. Ama bir tıkanıklık durumunda bunun daha çok artmasını bekliyorum. Tamam mı? Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Çok yordum sizi. Sıktım herhalde de. GGT aktivitesi de peki azalma gördüm. Bu mantıklı mı? Azalma gördüysen ya yani bu hatalıdır. Yani laboratuvar hatasıdır. Ya lipemik kan örneğinde çalışmışsındır. Ya hemolizli bir hani kan örneğinde çalışmışsındır. Tamam. Bunları göz önünde bulunduralım. Muhammed Bey burada bırakalım ya. Dinleyiciyi çok sıktık bence herhalde.
Estağfurullah hocam, ağzınıza sağlık. Ya keşke böyle daha hızlı bir özetleme de yapabilirdim ama yetişmedi artık. Konu geniş hocam. Ben konu çok fazla. Evet. Faydalı olsun diye biraz da bu konuyu seçmiştim ama tabii düşünemedim. Hocam eminim ki faydalı olacaktır. Çünkü çok fazla yorum geldi. Kaydı olacak mı bunun, tekrar olacak mı diye. He, Şimdi soru cevap kısmındayız. Sormak istediğiniz soruları yorumlardan bizlere iletebilirsiniz. Ben de seminer esnasında gelen birkaç soru vardı. Onları sorayım hocam size. tabii. Hocam lipemi durumunda safra asitleri düşük çıkmaz mı diye bir soru gelmiş. Lipemik örneklerde. Slaytımda ne demiştim ki ben? Şimdi bir saniye bir düşünelim. Lipemik örneklerde hemolize de yatkınlık olduğunu söyledim. Ve safra asitleriyle ilgili hangi bilgiyi verdiğimi hatırlamadım ya. Ne demişiz ki biz orada? Düştüğünü mü söylemişim ki ben? Ne diyor yorumlarda? Muhammed Bey. Yorumlarda sadece bu bilgi var hocam. He. Yukarısına aşağısına bakıyorum ben de. Size yardımcı olması Bakın yani açısından. şu an anımsayamadım ben de bu durumu. Bakayım hemen. Lipemiklerde safra asitlerinin arttığını söylemişim. Evet, düşük çıkmaz mı diye sorulmuş soruda da. Hmm. Vallahi inanın bilgim yok bu konuya. Cevap veremeyeceğim. Konu geniş bir konu. Yani açlık, yani lipemik durumunda ne olur da safra asiti azalacağını söylüyor arkadaş. Yani tüm baktığım kaynaklarda hep bu böyle gördüm de inanın sebebini düşünmedim. Yani üzgünüm. Cevap veremeyeceğim. Bilmiyorum. Tamamdır hocam. Bir diğer soruya geçelim isterseniz. Aha, Hocam hasta bir kedide tüm hemogram ve biyokimya değerleri normal. tamam. Sadece ALT normal değerin 2,5 katı yüksekliğinde ve Tamam. semptom olarak kaşıntı var. Burada ne düşünmeliyiz diye bir soru var. Hmm. Ya bu da bakın çok zor bir şey. Yani bu ALT'nin sebebi, yüksekliğinin sebepleri ne? Evet, kedi köpekte ALT karaciğere has dedik, karaciğer spesifik dedik ama bununla birlikte sadece ALT'de yükseklik, AST'de bir şey yok, GGT'de bir şey yok. Kaşıntı, bununla ilgili herhangi bir ilaç mı kullandı, kullanım var mı? Yani çok zor sorular bunlar inanın. Yani hastayı Kaşıntı görmek lazım, özellikle detaylı muayene etmek lazım. Ki ne evet, dedik bakın, hiçbir zaman serum biyokimyasıyla ben direkt tanıya gidemiyorum. Ek, röntgendir, ultrasonografidir, MR'dır. Hani bunlara da tanımı desteklemem gerekiyor. Yani sorulan sorular cevap verilecek sorular değil yani. Yani hastayı görmem lazım, muayene etmem gerekiyor. kesinlikle doğru söylüyorsunuz hocam. Hı, Bir üçüncü soruya geçelim o zaman hocam. tamam. Ee, İdrar analizi ya da hemogram olmadan yorumlayamayacağımız ya da yorumlasak dahi bizi yanlış yönlendirecek olan serum biyokimyasal parametreler var mıdır? Elbette ki var. Mesela ne söyleyeyim? Örneğin total protein düzeyleri, albümin düzeylerini yorumlamak istiyorsunuz. Örneğin total protein yüksek çıktı. Hadi yorumlayın. Bunun sebebi ne? Normalde total proteinde eğer ben böyle bir yüksekliği gördüysem bir hemogram sonucuna bakma ihtiyacı duyarım. Hemogramda eğer hematokriti yüksek gördüysem dolayısıyla bu total proteindeki yüksekliğin sebebin bak hematokrit yükselmiş, hayvanda dehidrasyon varmış. Ona bağlıymış bu yüksekliklerin mesela. Veya atıyorum hayvanda gerçekten de proteince fakir bir besleme var. Total protein düzeyi normal düzeylerde halbuki düşük olacaktı. Ama hematokriti yüksek, bak bu hastanın. Hematokrit yüksek olduğu için düşük olan total protein normal düzeylere gelmiş gibi gözüküyor. Halbuki düşük bakın. Onun için mesela hematokrit değer önemli benim örneğin total proteini, albümümü yorumlamak adına. Veya ne diyeyim soruda bir de ikinci iddia mı demiş arkadaş. Örneğin bilirubin düzeyine bakacağım, bir de idrara bakacağım değil mi? Örneğin kan aldım, serum biyokimyasında total bilirubini yüksek gördüm. Kaç çıktı mesela? 3 çıktı. 3 miligram desilitre ve üzeri çıktı. İdrardaki miktarını aldım baktım. İdrarda da artı bir bilirubin gördüm. Uymuyor bakın. Normalde ben eğer artı bu total bilirubini 3 miligram desilitre falan gördüysem idrardaki bilirubin konsantrasyonunu da artı 3 artı 4 düzeylerinde görmem gerekiyor. Demek ki burada hatalı bir sonuç var. Demek ki ya ben kanı hemoliz etmişim, buna bağlı olarak total bilirubin düzeyi yükselmiş. Eğer total bilirubin düzeyi 3 miligramın üstündeyse, serum biyokimyasındaysa o zaman idrarda da en az artı 3 artı 4 bilirubin görmem gerekiyordu.
sorusuna inşallah cevap verebilmişimdir arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir marka biyokimya cihazından ismini söylemeyeyim hocam. Tamam. Kan alırken heparinli tüpleri kullanabiliyoruz. Bu durum serum plazmaya göre hangisi daha doğru sonucu verir diye bir soru var ama yani bu Şöyle, biz eğer serum biyokimyasal analizleri yapmak istiyorsak genelde serum örneklerini kullanıyoruz. Hani dedim ya, plazma örneklerini pek tercih etmiyoruz. Çünkü örneğin heparin, işte etta, bunlar bazı sonuçları yapamayacağımızı söyledik. Örneğin ettalı tüpte kalsiyum analizlerinin yanlış sonuç vereceğini, amilazın yanlış sonuç vereceğini söyledik. Ama hani son yapılan çalışmalarda hani plazma örneklerinin de daha doğru sonuç verdiğine dair bildirimler var, çalışmalar var. Ama şu an tıp hastanesi de dahil. Mesela ben bu sunumu yapmadan önce oradaki hocayla da görüştüm. Tüm cihazların çoğunluğu hep serum örneğinde çalışmaya uygun. Vardır hani, yeni cihazlar da gelişmiştir. Eğer heparin tüpte de çalışıyorsa buna dair işte çalışmalar yapılmalı. Yani bazı sorular artık akademik çerçeveye giriyor. Bunu da kan alırsınız, serumda bakarsınız. Bir de heparin tüp örneğine bakarsınız. Karşılaştırırsınız. Eğer bir fark çıkmıyorsa o zaman derim. Derim ki bakın, artık heparin tüp örneklerinde de bu sonuçlara bakabilirsiniz. Tamam mı? teşekkür ediyoruz hocam. Bir soru daha var. Hı hı. Milattan önceden kalma bir biyokimya cihazını kullanıyorum. Tamam. Parametreler hep garip çıkıyor. ALT yüksek iken AST düşük çıkıyor. Bu cihaz kaynaklı diye düşünüyorum. Doğru mudur hocam diye bir soru var. Şöyle, ama normalde hani ALT yüksekken AST düşük çıkması normalde hani bizim de zaten beklediğimiz bir konuydu. Anlattık ya bunu da. Çünkü ALT sitoplazmik bir enzimdi. Örneğin karaciğer hasarına bağlı olarak ben ALT'yi AST'den daha yüksek görürüm. Bu benim beklediğim bir husus. Tedaviye bağlı olarak ne dedim? Bakın, ALT daha hızlı düşerken AST bu sefer daha geç düşüyor. Bu benim beklediğim bir sonuç. Yani bunda sıkıntı yok. Ve hani alette eğer daha yüksek görüyorsa hani karaciğer hasarına daha çok gidebilir, eğer hastası hani kedi köpekse. Çünkü hani AST, evet, karaciğer hasarına da ilişkilendirebilirim ama dediğim husus, AST'nin kan dolaşımında miktarının artabilmesi için bakın, iki membran geçecekti değil mi? Hem mitokondri membranı hem hücre membranı. Dolayısıyla ALT'nin AST'den yüksek çıkması beklediğimiz şey. Başka? Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza Hı hı. sağlık. Başka bir soru göremedim ben henüz daha hocam. Evet. Dilerseniz bekleyelim, dilerseniz kapatabiliriz sizin yorgunluk durumunuza göre. Valla sizler bilirsiniz, bilmiyorum, şu an hani görmüyorum. Varsa cevaplayabilirim elimden geldiğince, bildiğim kadar. Yoksa Tamam. kapatabiliriz. Tamamdır hocam. Hı hı. Dilerseniz bir dakika kadar daha bekleyelim. Sonrasında kapatalım. Hı hı. Ben de öğrenci arkadaşlardan özür diliyorum. Aslında daha böyle pratik bilgileri vermeyi de planlamıştım ama işte huyu kurusun, biraz böyle hep detaycıyımdır. Bu da ilk deneyimim oldu tabii. Bundan sonra inşallah daha böyle kısa, sıkmadan insanları yapabilirim. Bilmiyorum, inşallah sıkılmamışlardır. Yok hocam, sıkılmamışlar. Aksine devamı ne zaman olacak diye soruyorlar. Allah Allah. Ya Evet. mantığını verdirmeye çalıştım. Yani biraz ondan sıkıcı olabilir. Yani yoksa şey diyebilirdim. İşte alete daha yüksek çıkar AST'den gençler, bunu bilin. Ezber bilgi. Ama niye? Yani niye alete daha yüksek çıkıyor? AST'nin bunun arkasından gelmesinin nedeni ne? İşte ondan dolayı biraz daha böyle teorik girdim. Mantığını vermeye. Biraz da böyle özellikle örnek alımındaki hatalara falan bilhassa değinmeye çalıştım. Çünkü bunları da yorumlarken dikkat etmek gerekiyor. Bazen hani işin içinden çıkamıyoruz ya. Bu sefer dedektif edasıyla, ya hani uymuyor, sonuç uymuyor. Hani örneğin potasyum düzeyine bakıyorsun. Potasyum düzeyi öyle yüksek çıkıyor ki bu potasyum düzeyindeki hastanın yaşaması imkansız diyorsun. Bu sefer hani cihaza suç atmaya başlıyorsun. Hani kendini böyle check etmeleri gerekiyor. Örneğin alımından tut, her şeye dikkat etmeleri gerekiyor ki hani ona göre yorumlayabilsinler. Gerçekten zor bir konu. Dediğim gibi yani hem hemogram olması gerekiyor, hem biyokimya sonucu olacak, hem idrar sonucu olacak ki daha doğru bir hani tanıya giden yolda kesin sonuçlar elde edebileyim. Yeri geliyor bunlar da yetmiyor bakın. Çünkü hani arkadaş soru sormuştu ya, alete sadece yüksek çıkıyor o yüzde vakada. Daha ileri tetkiklere bakılacak değil mi? Yani boşuna değil röntgeni, ultrasonu. Öyle. Bir soru geldi hocam. Son soruyu sorup bitirelim dilerseniz. Tamam. Yalnız GGT'nin yüksek çıkmasını neye bağlarım diye bir soru gelmiş.
Yani yalnız GGT'nin yüksek çıktığı bir durum yok. Özellikle kedi köpekte zaten GGT çok fazla hani bizim kullandığımız parametre değil. Evet, kolestazis durumunda ALP ile GGT yükseliyor ama GGT'nin sadece yüksek çıktığı durumda ben ALT'nin de birlikte yüksek çıkmasını beklerim. Yani ALP normalken GGT'nin tek başına yüksek çıktığı bir durumu ben bilmiyorum. Varsa hani arkadaşlar bilgilendirebilirler beni de. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Dilerseniz bitirelim artık hocam. Olur. Teşekkür ediyorum sizlere bu imkanı verdiğiniz için. İnşallah Estağfurullah hocam. faydalı olabilmişimdir. Aktardığınız bilgi ve tecrübelerden dolayı biz teşekkür ediyoruz hocam. Hı hı, sağ olun. Siz değerli meslektaşlarımıza da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun hocam.